Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Dead by Daylight 5.7.2 yamasındaki bütün katil avantajlarını anlattığım rehber niteliğinde bir videoyu paylaşacağım. İçerik olarak anlattığım avantajın kısa bir tanıtımı, videolu anlatımı ve hangi katillerle, avantajlarla veya maplerle sinerjisi olabileceğini sizlere aktaracağım. Sinerji konusunda da paylaşacağım şeyler tamamen kendi tecrübem ve fikirlerimdir. Kafanıza takılan soruları yorumlarda sormaktan çekinmeyin lütfen. Şimdiden videonun yapımında bana yardımcı olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepinize iyi seyirler. Videomuza geçmeden önce bu videomuzu özellikle destekleyen Core platformuna teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Her hafta yayınlarımızda zaten oynuyoruz ve gerçekten çok keyif alıyoruz. Peki nedir bu Core? Core içerisinde yüzlerce oyunu barındıran bir oyun platformudur. İçerisinde her türden oyun var, üstelik bir de ücretsiz. Öncelikle karakterinizi tasarlayarak başlıyorsunuz. Bu karakteriniz sizin bütün oyunlarda avatarınız olacak. Karakterinize istediğiniz kostümleri istediğiniz renklerde ayarladıktan sonra dilediğiniz bir bineği seçerek karakterinizi yaratmış oluyorsunuz. Core platformunun içerisinde hemen hemen bütün oyun türleri var. Aksiyon severler için deathmatch'lar, tek başına kendi krallıklarını yaratmak isteyenler için Tycoon türleri, chill takılıp tek derdi bölümleri geçmek olan oyuncular için çeşitli parkur oyunları, roleplay tutkunları için katil kim tarzı roleplay oyunları ve burada daha sayamadığım çeşitli oyunlar mevcut. Bununla kalmayıp oyun oynamak değil de oyun yapmak isteyen arkadaşlara da olanak sağlıyor. Ekranda da gördüğünüz gibi ister bomboş bir arazide sıfırdan platformu size vermiş olduğu ya da dışarıdan ekleyebileceğiniz materyalleri kullanarak oyununuzu yapabilirsiniz. İsterseniz de belli kalıplaşmış şemaları kullanarak oyununuzu bir adım önden yapmaya başlayabilirsiniz. Hepinizin illaki abi şöyle bir oyun yapsak aşırı sarar dediği olmuştur. Core'un sizlere sağladığı bu kolaylıkla birlikte dilediğiniz oyunu sıfırdan yapabilirsiniz. Kısacası hem oyun çeşitliliğinin bol olduğu, arkadaşlarınızla ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz, aynı zamanda oyun yapabileceğiniz bir platformdur Core. Linkleri açıklama kısmında mevcut. Göz atmak isterseniz o link üzerinden giriş yaparak aynı zamanda beni de desteklemiş olursunuz. Videomuza sponsor oldukları için tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Acımasız fırtına. Bir jeneratör %90 ilerleme kat ettiğinde, yani bir jeneratörü %90'ın üzerine çıkardığınız anda o jeneratör üzerinde çalışan survivor'lara sürekli skill check sormaya başlıyor. Zaten ekranda da görüyorsunuz, bu skill check normal skill checklerden daha farklı, tutturdukça size sormaya devam ediyor. Takır takır bütün skill checkleri arka arkaya tutturmaya çalışıyorsunuz. Eğer bu skill checklerden birini dahi kaçırırsanız o jeneratör 20 saniye boyunca kapanıyor ve tamir edilemez duruma geliyor. Ama yine de bu perk skill check tutturma konusunda sıkıntı yaşayan survivor'ların sadece üzerinde etkili olabileceği bir perk olduğundan dolayı çok da kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü iyi bir survivor o skill checkleri zaten tutturabiliyor olacak. O nedenle düşük elolarda güçlü olabilir fakat yüksek eloda çok da işinize yaramaz. İlk perkimiz adam asmaca. Bir kurban kancıları sabote etmeye başladığında bildirim almamızı sağlıyor. Bu bildirim şu şekilde: normalde kancı kırıldıktan sonra zaten bildirim alıyoruz. Fakat bu perk sayesinde kancı kırılmaya başlandığı anda bildirim alıyoruz. Bu da bir survivor sırtlayıp kancayı götürdüğümüz esnada o kancanın kırıldığını erkenden haberdar olmamızı sağlıyor ve bizim başka bir kancaya yönlenmemizi daha da kolaylaştırıyor. Daha erken haberdar olmamızı sağlıyor. Bununla kalmayıp bir survivor yine taşırken bir kancanın çevresinde 6 metre etrafındaysa survivorlar, o survivorları görebilmemizi sağlıyor. Bu da gayet güzel bir özelliği. Fakat perk ne kadar güzel gibi gözükse de gerçekten oyunlarda hiçbir işe yaramıyor. Özellikle iyi gittiği bir katilde yok ve herhangi bir durumda da çok da fazla işimize yaramıyor. Bu bilgi bizim bir perk slotu harcamamızda değecek kadar iyi bir bilgi değil. O yüzden oyunun en kötü perklerinden bir tanesi. Sıradaki perkimiz amansız. Ana silahla yaptığın başarısız saldırıların ardından daha hızlı toparlanırsın. Başarısız normal saldırılardan sonraki bekleme süresi %30 azalır. Oyuna yeni başladınız ve survivor'lara vurmakta zorlanıyorsunuz diyelim. Sürekli hasar kaçırıyorsunuz. Hasar kaçırdıktan sonraki bekleme süresini daha da kısaltmak isterseniz bu perki tercih edebilirsiniz. Ama oyunun sonlarında hala oyunu bilgi sahibiyseniz, artık hasar kaçırmıyorsanız çok da almanız gereken perklerden bir tanesi değil ve oyunun yine en kötü perklerinden bir tanesi olabilir. Sizin hatanızı düzeltiyor sadece. Eğer hata yapmasanız böyle bir perke ihtiyaç duymazsınız. Normal şartlarda belki yine alınabilir. Fakat 4 perk hakkınız var ve bu 4 perkten bir tanesini bunu harcamak hiç mantıklı bir seçenek olmuyor. O nedenle almanızı, kullanmanızı tavsiye etmem. Dediğim gibi oyuna yeni başladıysanız sadece o sıralarda kullanmanızı tavsiye ederim. Sıradaki perkimiz av peşinde.
Kişinin hare okuma becerisi arttırır, 36 metre yakındaki can çekişen kurbanların haresini açığa çıkarır. Bu şu demek, normal şartlarda yere düşürdüğünüz survivor'ları katil tarafında göremiyorsunuz. Survivor'lar birbirleri arasında yere düşmüş survivor'ları görebiliyorlar. Fakat siz yere düşürdüğünüz bir survivor'ı yerdeyken göremiyorsunuz. Bu perk sizin yere düşürdüğünüz survivor'ları görebilmenizi sağlayacak. Bu yine normal şartlarda çok fazla işimize yarayacak perklerden bir tanesi değil, fakat hastane gibi, okul gibi kapalı maplerde bir survivor düşürüp sonra diğer survivor'lara giderseniz, slug atmayı tercih ederseniz o sırada o yerde sürünen survivor'ı görebilmeniz sizin çok işinize yarayacak. Sadece hastane gibi maplerde çok efektif bir şekilde kullanabilirsiniz. Onun dışında çok da fazla işinize yaramaz. Sıradaki perkimiz av tutkusu. Yine oyunda çok gereksiz perklerden, katil perklerinden bir tanesi. Kan hırsı birinci aşama geldiğinde tespit edilemez durum etkisine sahip oluyorsunuz. Kan hırsını kaybettiğinde durum etkisi de kayboluyor. Bu şu demek, Survivor'ı kovaladığınız zaman belli bir süre sonra size oyun yakalamanız için hareket hızı sağlar. Buna Bloodlust diyoruz İngilizce karşılığı olarak. Bu Bloodlust'ı ilk seviye kazandığınız zaman sizin terör ediyorsunuz kapanıyor. Yani ışık vermeyi kesiyorsunuz, kalp atışı vermeyi kesiyorsunuz Survivor ile Chase esnasında. Ama bu açık spotlarda hiçbir işinize yaramayacak. Bu sadece kapalı spotlarda Survivor'ları birazcık kandırabilme hayaliyle aldığınız perklerden bir tanesi olabilir. Çünkü zaten açık spotlarda Survivor sizi görebildiği için herhangi bir ışığınızın kapanması ya da terör ediyorsunuzun kapanması sizin hiçbir işinize yaramayacak. Sadece bu perki %50 daha fazla kan puanı almak için tercih edebilirsiniz. Bu da farmlarken yapabileceğiniz bir durum ortaya çıkarır. Yine herhangi bir spesifik olarak katile iyi gitmiyor ya da herhangi bir durum için alabileceğiniz perklerden bir tanesi değil. Oyunda zaten çok az kullanılan kötü perklerden bir tanesi. Sıradaki perkimiz azabın izleri. Bir jeneratörü tekmeledikten sonra jeneratörün gerilemesi durana dek veya bir kurban herhangi bir sebeple yaralanana ya da can çekişmeye başlayana dek tespit edilemez olursun. Bu süre zarfında jeneratörün sarı haresi kurbanlara görünür olur. Bu etki yalnızca 60 saniyede bir etkinleştirebilir. Bu şu demek, bir jeneratöre tekmeyi atıyorsunuz. O tekmeden sonra herhangi bir survivor'a vurana dek sizin undetectable olmanızı sağlıyor. Yani hiçbir şekilde kalp atışı vermiyorsunuz ve ışığınız gözükmüyor. Survivor'ları gafil avlamak için güzel perklerden bir tanesi. Kapalı maplerde çok işinize yarar. Kapalı maplerde zaten Survivor'lar sizin nereden geldiğinizi zor tahmin ettiği için ayrıca bir de sessiz olmanız Survivor'ları çok gafil avlamanızı sağlayacak. Fakat şöyle bir dezavantajı var. Siz bir jeneratörü tekmeledikten sonra o jeneratör Survivor'ları sarı olarak gözüküyor. Yani Survivor'lar sizin onlara sessiz bir biçimde geldiğinizi anlayabiliyorlar. O nedenle daha dikkatli olacaklardır ve bu fake'i iyi Survivor'lara yedirmeniz çok zor olacaktır. Fakat yine de çok kötü bir perk değil. Örneğin bir hastane map'inde ya da okul map'inde herhangi bir katile bu perk'i aldığınızda Survivor'ları avlamanız çok daha kolaylaşacaktır. Sürekli map içerisinde kendi kendine sessiz olan bir katile karşı oynamak onları zor duruma sokacaktır. O nedenle kapalı bir map tercih ediyorsanız ve karakteriniz sessiz bir karakter değilse, örneğin Oni aldınız diyelim. Oni ile birlikte bir jeneratöre tekme attıktan sonra özelliğinizi açıp sessiz bir şekilde map'te gezebilmek gerçekten güzel olur. O nedenle yine kullanılabilir olan perklerden bir tanesi, fakat çok da güçlü değil. Sıradaki perkimiz baskı. Bir jeneratör hasar verdiğinde en fazla 3 tane rastgele jeneratörde ilerlemesini geriletirsiniz. Etkilenen jeneratörlerden biri tamir ediliyorsa tamir eden kurbanlar için zor bir skill check denemesi tetiklenir. Baskının bekleme süresi de 80 saniyedir. 80 saniyede bir çalıştırabiliyorsunuz bu perki. Bir jeneratörü tekme atıyorsunuz ve bu jeneratörü tekmelediğinizle birlikte 3 farklı diğer jeneratör de gerilemeye başlıyor. Gayet güzel bir jeneratör kontrol perklerinden bir tanesi. Bunu Pubgoz'la birlikte kombolayıp zaten halihazırda gidip bir jeneratöre Pubgoz attığınız sırada üzerine baskıyı da tetikleyip 3 tane daha jeneratörü geriletmek gerçekten güzel oluyor. Herhangi bir katil için özellikle iyi gittiğini söyleyemem, fakat jeneratör kontrol etmek istediğiniz durumlarda, jeneratörün yapılmasını istemediğiniz durumlarda alabileceğiniz perklerden bir tanesi ve dediğim gibi Pubgoz perkiyle çok da güzel gidiyor. Onunla birlikte kullanmanızı tavsiye ederim. Sıradaki perkimiz baskın kişilik. Dehşet alanındaki kurbanların verimliliği azalır. Etkilenen kurbanların eşya tüketimi %100 artar. Bu hangi durumlarda iyi gider ondan bahsedelim. Normalde Survivor'lar biliyorsunuz ki 16 charge'lık bir medkitle bir defa iyileşebiliyorlar. Normal şartlarda da 2 defa iyileşebilmek için 32 charge'lık bir medkite ihtiyaç duyuyorlar. Şimdi Survivor 2 kere revlenmek için 32
charge'lık bir medkit alıyor ve sizin terör ediyorsunuzda en ufak bir medkitine dokunsa bile birden fazla revlenemeyecek. Çünkü 2 kat daha hızlı harcadığı için o ilk harcayacağı bir yük 2 yük olarak gideceğinden dolayı sizin dehşet alanınızdan çıktıktan sonra bile revlenmeye devam etse o bir defa kendi kendine revlenme hakkından mahrum kalmış olacak. O nedenle medkit üzerinde de gayet etkili oluyor. Peki bu perkin yanına hangi perkleri tercih edebilirsiniz? Stressing alabilirsiniz. Terör ediyorsunuzu daha da artırıp daha fazla alana bu perki yayabilmek için. Stressing'in dışında da Franklin kullanmanızı tavsiye edebilirim. Franklin ile birlikte hem zaten baskın kişilikle Survivor'ların medkitlerini, eşyalarını daha hızlı harcamanızı sağlıyorsunuz. Hem de vurduğunuz Survivor'ların yere itemlarını düşürerek onların itemlarından tamamen arındırmış oluyorsunuz. Gayet güzel bir combo oluşturuyor. Son olarak tabii ki de çok güzel, çok güçlü bir perk değil, çok kullanışlı bir perk değil. Fakat 4 tane fener, 4 tane medkit giren tryhard takımlara karşı bu perki aldığınız zaman gerçekten onları üzdüğünüze emin olabilirsiniz. Sıradaki perkimiz baş düşman. Sana palet ya da dolap kullanarak kör eden ya da sersemleten bir kurbanı saplantı haline getirirsin. Yeni bir kurban saplantı olduğu zaman 60 saniye boyunca bir haber durum etkisine girer ve haresi 4 saniye sana görünür. Bizim için önemli olan bu perkte 60 saniye boyunca bir haber durum etkisine girdiği ya da 4 saniye harelerini görebildiğimiz değil. Önemli olan saplantının sürekli el değiştirmesi. Bu bizim ne işimize yarıyor? İlk önce hangi perklerle güzel kombolanabileceğini söyleyeceğim, sonra da katil önerisinde bulunacağım. Enduring ve Play With Your Food'la kombolandığı zaman gayet güzel oluyor. Bu da şu işimize yarayacak. Enduring sayesinde paletlere kafa atacağız. Palete kafa attığımızda daha az stun yiyeceğimiz için bu etkiden hızlı bir şekilde kurtulmuş olacağız. Daha az vakit kaybedeceğiz. Üzerine baş düşman sayesinde bizi sersemleten Survivor obses olacağından dolayı o Survivor'ı kovalamayı bırakıp bir adet Play With Your Food stay alacağız. Gayet güzel bir combo oluşturuyor. Bu komboyu Myers, Bubba gibi katillerde kullanabilirsiniz. Özellikle Bubba'da çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Çünkü paleti zaten testlerinizi kaldırarak gidiyorsunuz. Olası bir stun yediğiniz sırada paletten sersemliyorsunuz. Karşınızdaki Survivor siz obses yapıyorsunuz. Obses olan Survivor'ı terk edip Play With Your Food stay alıyorsunuz. Bu da bir sonraki Survivor'a daha rahat testleri tutturabilmenizi sağlayacak. Özellikle bu baya dediğim gibi çok güzel giden perklerden bir tanesi. Fakat genel olarak tek başına kullanıldığında çok da etkili olduğunu söyleyemem sizlere. Sıradaki perkimiz bulaşıcı dehşet. Bir kurban can çekişme durumuna getirildiğinde senin dehşet alanındaki diğer kurbanlar çığlık atar ve nerede oldukları 6 saniye boyunca sana görünür. Bu şu demek oluyor. Bir Survivor'ı yere düşürdüğünüz zaman onu yerde bırakıp diğer Survivor'ların da üzerine gidebilmenizi sağlıyor. Bunu yapabileceğiniz belli başlı katiller var. Örneğin bir Trapper'da uygulayamazsınız. Çünkü bir Trapper birine vurduktan sonra diğer Survivor'da yakalaması uzun süren katillerden bir tanesi. Bu perki ancak Nurse, Oni veya Myers gibi katillerde kullanmanızı tavsiye ederim. Bunun sebebi de şu. Oni'nin özelliğinde birini yere düşürdüğü zaman hızlıca diğer Survivor'ları da görüp onların da üzerine gidip onları da oyundan düşürebilir. Hızlı bir şekilde modundayken Survivor'ları düşürebilen bir katil olduğu için. Bu nedenle Trapper'da çalışmaz ama Oni, Nurse ve dediğim gibi Myers gibi katillerde çok işinize yarayan güzel perklerden bir tanesi oluyor. Hatta çoğu competitive turnuvada Oni'ye bulaşıcı dehşetinde yasaklandığını size söylemek istiyorum. Oni'nin zaten main perklerinden bir tanesi, olmazsa olmaz. Bunu yine Oni rehberinde de söylemiştim. Burada da tekrardan açıklık getirmek istiyorum. Bu perkin yine yanına alabileceğiniz ekstra bir perki yok. Sadece tek başına zaten gücünü ortaya koymaya yetiyor. Ama sadece dediğim katillerde uygulamanızı tavsiye ederim. Sıradaki perkimiz ceza kancası acı armağanı. Oyuna yine 4 tane beyaz kancayla başlıyorsunuz, diğer ceza kancalarında olduğu gibi. Bu kancalardan birine bir Survivor'ı astığınız zaman o Survivor kancadan kurtulduğunda kan kaybı ve ağır yaralı durum etkisi altına giriyor. Yani hem yavaş heal'lanıyor hem de heal'lanmayı bıraktığında heal'ı yavaş yavaş azalmaya devam ediyor. Bununla birlikte bu Survivor tamamen iyileştiğinde bir daha yaralanana kadar iyileştirme ve tamir eylemlerinde %9 ceza alıyor. Yani kısaca özetlemek gerekirse bir Survivor'ı beyaz kancaya asıyorsunuz. O Survivor kancadan kurtulduğunda ağır yaralı ve kan kaybı durum etkisinde oluyor. Üzerine iyileştirmeyi tamamladığında da oyunun devamında bir daha yaralanana kadar %9 her şey yavaş yapıyor. Bu da gayet güzel bir etki bırakıyor. Diğer ceza kancalarıyla birlikte kombolayıp tek bir kanca üzerinde birden fazla etki elde edebilirsiniz. Sıradaki perkimiz ceza kancası yankılanan acı. Yine oyuna 4 tane beyaz kancayla başlıyorsunuz. Bu 4 tane beyaz kancadan birine Survivor'ı astığınızda oyundaki en hızlı jeneratör patlıyor. Anında %15 geriliyor ve gerilemeye de devam ediyor. Oyunun gerçekten en güçlü perklerinden bir tanesi. Son zamanlarda çıkmış en güzel perklerden bir tanesi. Kesinlikle her oyunumda da kullanıyorum. Bu nedenle sizin de kullanmanızı tavsiye ederim. Oyundaki en hızlı jeneratörü sadece bir Hookah Survivor'ı asarak %15 patlatmak ve bunu gidip uğraşmadan yapmak gerçekten güzel bir durum ortaya
çıkarıyor. Bunun yanına kullanabileceğiniz perklerden bir tanesi kesinlikle Pop Goes. Bir Survivor'ı kancaya asıyorsunuz, o jeneratörü patlatıyorsunuz %15. Üzerine gidip yine o jeneratörü yapanlar varsa dokundukları için Pop Goes da atabilme imkanı sağlıyor size. Üzerine bir de %25 Pop Goes da vuruyorsunuz. Toplamda %40'lık bir geriletme sağlıyorsunuz. Gayet güzel bir etki ortaya çıkarıyor. Kesinlikle her durumda, her katile kullanabileceğiniz güzel perklerden bir tanesi, mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Sıradaki perkimiz Ceza Kancası Öfke Seli. Mücadelenin başında yine aynı şekilde 4 tane beyaz kancayla oyuna başlıyorsunuz. Bir Survivor bu kancayı astıktan sonra o Survivor kancadan aldıklarında kurtulan Survivor haricindeki diğer 3 Survivor'ın yerini 7 saniye boyunca görebilmenizi sağlıyor. Yani kancadan alınan Survivor'ı görmüyorsunuz, onun haricindeki diğer 3 kişiyi görebiliyorsunuz. Bu perkimiz yine Huntress, Nurse gibi aura görmeye odaklı katiller üzerinde gayet güçlü. Survivor'ı kancadan aldıktan sonra auralarını rahat görebileceği için Huntress baltalarını daha rahat tutturuyor, Nurse de blinklerini daha rahat tutturabildiği durumlar ortaya çıkıyor. Bu nedenle bu iki katili kullanmanızı tavsiye ederim. Sıradaki perkimiz Dayanıklı. Palet sersemletmelerinin süresini %50 azaltıyorsunuz. Kulağa çok basit perk gibi gözüküyor ama gerçekten güçlü perklerden ve eşi benzeri olmayan perklerden bir tanesi. Kafanız tamamen şuna takılmasın. Palet sersemletmelerinin süresini %50 azaltıyor. Bu kadar mı demeyin. Bu perk size paletleri daha agresif girmenizi sağlayacak. Hiçbir paletten korkmadan korkusuz bir şekilde oynamanız Survivor'ları birazcık bazı durumlarda mağdur bırakabilir. Çünkü palet yemek artık sizin için hiçbir sorun oluşturmuyor. Neredeyse hiç stun yemiyorsunuz. Zaten 2-3 saniyelik bir stun yiyorsunuz. Bu ortalama 1 saniyeye kadar düşüyor. Bu nedenle paletlere korkusuzca dalabilmenizi sağlıyor. Bu da size olası durumlarda çok rahat hasar çıkarabilmenizi sağlayacaktır. Bu perkin yanında kesinlikle ruh öfkesi kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü 2 tane paletten stun yedikten sonra 3. palet, ilk ikisini kırdığınızı varsayıyorum. 3. paletten stun yediğinizde bu stundan hem ruh öfkesi sayesinde kafanızı kırılacağı için o palet, dayanıklı sayesinde de erkenden stundan çıkacağınız için Survivor daha oradan uzaklaşamadan paleti devirdiği anda tekrardan ona vurabilmenizi sağlayacak. Oyunda birbirine en yakışan perkler diyebilirim sizlere. Gerçekten ikisi birlikte çok güçlü bir durum ortaya çıkarıyor. Genel olarak M1 katillerde kullanmanızı tavsiye ederim. Zaten özelliği olan katillerin çoğu paleti kırabildiği için M1 katillerde, düz vuruşu odaklı katillerde paletlerden korkmamak ve agresif oynamak sizin çok büyük avantajınıza gelecektir. Genel olarak perk hakkındaki yorumumda güzel bir perk olduğundan yana. Sıradaki perkimiz Deli Kuvveti. Bir kurban taşırken kaçırdığın normal saldırılar için bekleme süresine girmezsin. Yani takır takır hasar vermeye devam edebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde bekleme süresine girmiyorsunuz. Zaten ekranda da şu an görüyorsunuz, takır takır hasar vermeye devam edebiliyor. Bir Survivor'a hasar vurmayı başarırsanız da sırtınızdaki Survivor 4 saniye boyunca wiggle atamıyor. Bu da şu demek oluyor: başarısız saldırılarda zaten bekleme süresine girmiyorum. Başarılı saldırılarda da zaten başardığım için bir bekleme süresine giriyorum ya. O bekleme süresi zaten sırtındaki Survivor wiggle atamadığı için hiç bekleme süresine girmemiş gibi oluyorum. Aslında hiçbir Survivor'a sırtımdayken vurmaktan çekinmemiş oluyorum. Çünkü hiçbir şekilde attıkları body block bu perk sayesinde etkili olmayacak. Bu perki genelde base build'i yapan katiller için önerebilirim. Örneğin bir Buba, örneğin bir Trapper zaten base camp'inde çok güçlü olduğu için bu perki de alarak Survivor'ları rahatlıkla base'e götürebilirsiniz. Yine bu perki taktığınız için ve base'e götüreceğiniz için Agitation ve Iron Grasp öneriyorum sizlere. Hem daha hızlı taşırsınız hem de daha uzun bir süre sırtınızda taşırsınız. Önünüze de çıkan Survivor'lara rahat rahat vurabileceğiniz için gayet güçlü bir combo oluşturmuş olursunuz. Ama dediğim gibi sadece base build'de yapan katiller için güzel perk oluyor. Onun dışında tek başına çok da kullanışlı perk olduğunu söyleyemem. Sıradaki perkimiz Ecel Korkusu. Her yaralı, can çekişen veya kanca asılmış kurban için bütün kurbanlar en fazla %20 olacak şekilde tamir, sabotaj ve totem temizleme hızlarında %5'lik ceza alıyorlar. Aslında bunun %20 en fazla olarak şeklinde söylenmesine gerek yok. Çünkü zaten 4 tane Survivor olduğu için 4x5 20'lik bir ceza alabilirler en fazla. Ecel Korkusu deyince aklınıza 2 tane katil gelmesi lazım. Bunlardan biri Legion, diğeri de Plague. Çünkü bu iki katilimiz de Survivor'ları yaralı bırakmaya odaklı katiller olduğu için Ecel Korkusu steklerini en fazla elinde tutabilen katillerdir. Bu iki katile tabii ki de çok iyi yakışıyor. Kesinlikle en gerekli perklerinden bir tanesi, fakat diğer katillerde de kullanabileceğiniz güzel perklerden de bir tanesi olduğunu söylemek istiyorum. Fakat tercih edildiğiniz katilde rahatlıkla hasar vurabileceğiniz katiller olmanız gerekiyor. Örneğin bir Blight'a, örneğin bir Nurse'e, Legion ve Plague'in yanında tabii ki de.
bunlara tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü Survivor'lara rahatlıkla her gördüğünüz anda hasar vurabiliyor olmanız lazım. Ne kadar çok Survivor oyunda yaralı bırakırsanız o kadar çok ecel korkusundan faydalanırsınız. Bu perkin yanına da Pentimento kullanmanızı tavsiye ederim. Pentimento ile birlikte toplamda edindiğiniz %20'lik bir jeneratör yavaşlatmasını %50'ye çıkarıyorsunuz. Bu da bir jeneratörü normalde yaptıkları süreden 1,5 kat daha uzun sürede yapmalarını sağlıyorsunuz. Survivor'lara gayet güzel bir yavaşlatma etkisi oyuna kurmuş oluyorsunuz. Kesinlikle ikisini birlikte kullanmanızı da tavsiye ederim. Gelelim Efsun Av Heyecanı'na. İsmi Efsun ile başlayan yani totem perklerin hemen hemen hepsi etkilerini sadece o perke ait yanan totem hayatta kaldığı sürece devam ettiriyor. Kırıldıklarında perk de devre dışı kalır. Efsun Av Heyecanısı olayı şu: haritadaki her Sonic totem başına ya da Efsun totemleriniz başına bir nişan kazanıyorsunuz. Yani oyunun başında 5 tane toteminiz hayatta olduğu için 5 nişanınız olacak. Ve bu nişanlar oyun sonunda kaç tane kaldıysa, yani oyun içerisinde kaç tane toteminiz kırılmadıysa, oyunun sonunda av köpeği kategorisindeki eylemli için %10 daha fazla puan kazanacaksınız. Ama asıl olayı tabii ki de puan vermesi değil. Efsun Av Heyecanı diğer totemlerinizi korumayı sağlayan bir perk. Yani bu perkin yanına almanız gereken perkler kesinlikle Efsun totemlerinden birileri olmalı. Çünkü oyunun başına söylediğim gibi 5 tane toteminiz var ve Survivor'lar her hayattaki totem başına sizlerin totemlerinizi kırmasını ya da bu toteme dönüştürme hızını %10 azaltacak. Bu da oyunun başında bir Survivor'ın yanmayan bir toteminizi 14 saniyede buğuna çevirmek yerine 28 saniye harcamasını sağlayacak. Ve hatta bu toteme eğer sahipseniz oyunun başında Survivor'ların sizin Hex toteminizi buğuna çevirmesi 56 saniyelerini harcamalarına sebep olacak. Bu da gerçekten çok uzun bir süre. Neredeyse bir jeneratörü %75 yapmanızla eşdeğer bir süre. Bu nedenle özellikle Boon metasında çok ön plana çıkan perklerden bir tanesi ve dediğim gibi yanına kesinlikle korunması gereken Efsun totemlerini de almanız gerekiyor. Yoksa tek başına herhangi bir işlevi kalmayacak. Bu perklere de örnek vermek gerekirse Ruin veya Divor olabilir. Hayatta kalmasını istediğiniz totem perklerinin yanına av heyecanını kullanmayı tercih edebilirsiniz. Hangi katili alacağınız gerektiğini merak ediyorsanız da Ruin'in ve Divor'un etkili kullanıldığı katillerin yanında Ruin'i ve Divor'u korumak için almayı tercih edebilirsiniz. Sıradaki totem perkimiz Efsun Avcı'nın Ninnisi. Diğer Efsun totemleri gibi bu perkimizde etkilerini sadece o perke ait yanan totem hayatta kaldığı sürece devam ettiriyor. Totem kırıldıktan sonra etkisini de kaybediyor. Avcı'nın Ninnisi her Survivor hook'a astığınız zaman size bir token kazandıracak. Bu tokenler biriktikçe Survivor'lar jeneratör yaparken kill check gelmeden önce aldıkları küçük bildirim sesini daha geç almaya başlayacaklar. Yani ilk bildirim sesinde normal bir şekilde duyacaklar. Fakat siz her hook aldığınızda 4'e kadar ilerleyerek her bildirimi giderek daha da geç almaya başlayacaklar. Bu durumda Survivor'ların skill check'leri kaçırmalarına sebep olacak. Ne zaman geleceklerini bilmedikleri için ekranın tam ortasına pür dikkat bakmak zorunda kalacaklar. Dörde kadar stacklendi. Peki 5 yük olunca ne oluyor? 5 yük olduğunda ise bildirim sesi tamamen kesiliyor. Survivor'lar skill check'in geldiğinden tamamen habersiz oluyorlar ve skill check'i gerçekten tutturması aşırı zor olmaya başlıyor. Bu perki en çok kullanacağınız katillerden birisi Doktor. Çünkü Doktor'un add-onlarından da kaynaklı bir şekilde skill check'ler ters gelebiliyor, sağda solda çıkabiliyor ve bunun üstüne avcının ninni stack'leri eğer fazlaysa hem sağda solda hem de ters çıkan skill check'lere karşı üzerine bir de bildirim almadan tepki vermek gerçekten çok zor oluyor. 5 stack olduktan sonra normal bir Survivor'ın skill check'i artık tutturamaması gerekiyor ve gerçekten tutturması da çok zor oluyor. Fakat onun dışında oyun içerisinde hemen kırılabileceği için siz daha 5 yükü ulaşmadan kırılabilme durumu olduğundan dolayı güçlü bir perk değil. Sadece Doktor oynarken bu dediğim combo ile kullanmanızı tavsiye ederim. Yanına yine bu perki korumak isterseniz Thrill of Taunt veya Undying kullanmayı da tercih edebilirsiniz. Sıradaki perkimiz Efsun Bölgeye Musallat. Bu perkimiz diğer totem perklerinin aksine kırılmadan önce değil, kırıldıktan sonra etkisini uygulamaya başlıyor.
Bu totem aslında kırılmadan önce hiçbir işe yaramıyor. Tamamen fake bir totem perki. Bu totem perki yine Thrill of Taunt ve Undying gibi diğer totemlerinizi korumanıza sağlayan bir perk. Tek başınıza aldığınızda hiçbir işinize yaramayacak. Çünkü kırmaları için gerekli bir sebep Survivor'lara vermemiş olacaksınız. Örneğin normal şartlarda Survivor'lar ruin'i gördükleri zaman totemleri gitmeleri gerekiyor ya da bir Divor tek atmaya başladığı zaman totemleri kırmayı tercih ediyorlar. Herhangi bir tehdit onları oluşturmadan totem perki almanız Survivor'lar ancak aptalsa onların kırabileceği bir unsura dönüşüyor. O nedenle bölge musallat almadan önce kesinlikle yanına korumak istediğiniz perkleri aldığından emin olun. Peki bu perkimiz nasıl çalışıyor? Oyunda rastgele 2 tane totemi yakıyor. Bu totemlerden biri eğer kırılırsa diğer totem sönüyor ve siz 60 saniye boyunca Survivor'lara basic atağınızda tek atmaya başlıyorsunuz. Yani sol kliğinizde. Bu perki Spirit Nurse gibi kırıldıktan sonra 60 saniye içerisinde kesin hasar vurabileceğiniz hızlı ve chase'i güçlü katilleri almanızı tavsiye ederim. Fakat şunu da tekrardan hatırlatmak istiyorum. Sadece sol kliğinizde çalışacağı için Blight gibi hızlı olmasına rağmen sadece sağ kliğiyle hasar vuran katillere almanız pek de bir işinize yaramayacak. Sıradaki perkimiz Efsun Ecel'den kaçış yok. İsmi Efsun ile başlayan diğer totemler gibi etkisini sadece o perke ait yanan totem hayatta kaldığı sürece devam ettiriyor. Kırıldığı zaman devre dışı kalacak. Peki bu perkimiz nasıl çalışıyor? Oyunun sonunda son jeneratör açıldıktan sonra bir tane yanmayan toteminiz yanmaya başlayacak. Eğer yanmayan toteminiz yoksa perkiniz çalışmayacak. Bunun da altını çizmek istiyorum. Yanmayan toteminiz yandıktan sonra %4 hareket hızı kazanacaksınız ve Survivor'lara artık sol kliğinizle tek atabiliyor duruma geçeceksiniz. Eğer Survivor'lar oyun içerisinde bütün totemlerinizi kırdıysa bu perk etkin olmayacak. Ayrıca aklınıza takılırsa diye şunu da belirtmek istiyorum. Oyunun sonunda kalan totem Boon totemse ne oluyor? Eğer oyunun sonunda kalan totem Boon totemse perkiniz çalışmayacak. Yani o Boon totem kendi kendine sönüp tekrardan Efsun Ecel'den kaçış yok olarak tekrar var olmayacak. Veya jeneratörler bitti ve oyunda hala Boon totem var son totem olarak. Siz o son totemi söndürdüğünüz zaman jeneratörler bittiği için daha öncesinde tekrardan söndürdüğünüz anda yanıp Efsun Ecel'den kaçış yoka dönüşmeyecek. Bunun da altını çizmek istiyorum. Sıradaki perkimiz Efsun Kan Lütfu. İsmi Efsun ile başlayan diğer totem perklerinde olduğu gibi etkisini sadece o perke ait yanan totem hayatta kaldığı sürece devam ettiriyor. Kırıldıktan sonra perk devre dışı kalacak. Peki Efsun Kan Lütfu nasıl çalışıyor? Bir kurbanı yaralamak sizin 32 metre etrafınızdaki bütün paletlerin devrilmesini 15 saniye boyunca engelliyor. Fakat şunun da altını çizmek istiyorum. Devrilmiş paletler üzerinde herhangi bir etkisi yok. Sadece devrilmemiş paletler üzerinde çalışıyor. Ve başta söylediğim gibi bu perkin etkisi sadece totem kırılana kadar devam ediyor. Özellikle Blight'a çok yakıştığını söyleyebilirim. Çünkü zaten Blight hızlı bir şekilde Survivor'ları vurduktan sonra hemen rush'ını kullanıp onlara ikinci bir saldırı yapmaya hazır karakterlerden biri olduğu ve paletler tarafından çokça engellenen bir katil olduğu için bu perki Blight'a özellikle yakıştığını söylemek istiyorum. Yanına yine bu perki korumak için Undying, Haunted veya Thrill of Taunt tercih edebilirsiniz. Sıradaki perkimiz Efsun Kitle Kontrolü. Diğer ismi Efsun ile başlayan perkler gibi bu perkimizde bu perke ait totem hayatta kaldığı sürece devam edecek. Kırıldığında perk devre dışı kalacak. Bir Survivor hızlı bir şekilde pencereden atladıktan sonra o pencere 20 saniye boyunca bütün Survivor'lar tarafından kullanılamaz hale geliyor. Fakat burada dikkat etmeniz gereken püf nokta Survivor'ın hızlı bir şekilde atlıyor olması. Yani shift'e basarak atlıyor olmasına dikkat etmeniz lazım. Eğer bir Survivor bu totem hayattayken bile pencereden yavaş atlarsa, shift'e elini basmadan atlarsa pencereyi kapatmıyor. O nedenle sadece chase esnasında sizin işinize yarayacak bir perk. Bir Survivor bir pencereyi kullandıktan sonra 20 saniye boyunca tekrardan o pencereyi kullanamayacak. Özellikle kulübe gibi sürekli pencerenin kullanıldığı bir spotta gayet etkili bir perke dönüşüyor. Özellikle almanızı tavsiye ettiğim katiller ise düz M1 katiller. Yani Survivor'ı öldürebilmek için sol klikten başka avantajı olmayan katiller. Çünkü bu katilleri pencerelerde oyalamak gerçekten çok kolay oluyor. O nedenle bu etkiyi daha da azaltabilmek için Efsun Kitle Kontrolü kullanmanızı tavsiye edebilirim. Fakat her ne kadar bu kartlarda kullanmanızı tavsiye etsem de totemleri Survivor'lar kolaylıkla bulup kırabildiği için bir perk slotunu buna harcamak yerine bunun yerine Bamboozle kullanmanızı daha çok tavsiye ederim. Sıradaki perkimiz Efsun Oyuncak. Yine bu totemde diğer Efsun perkleri gibi hayatta kaldığı sürece birazdan anlatacağım etkileri uygulamaya devam edecek. Totem kırıldığı zaman bu perkin de etkisi ortadan kaybolacak. Bir kurbanı kancaya ilk kez astığınız zaman o Survivor'a ait bir tane de yanan totem ortaya çıkıyor. Bu yanan totemin ortaya çıkabilmesi için yanmayan toteminizin olması gerekiyor haritada. Yani Ecel'den kaçış yok ile hemen hemen aynı mantık.
O Survivor'la o yanan totem birbirlerine bağlanıyorlar ve o yanan totem hayatta kaldığı sürece o Survivor sizi duyamamaya başlıyor. Yani bir haber durum etkisi uygulamış oluyorsunuz. O totemin haresini, o totemin yerini sadece o lanetlediğiniz Survivor 16 metre içerisinde görebiliyor ve ilk 90 saniye boyunca sadece o Survivor kırabiliyor. Yani 90 saniye geçtikten sonra bir takım arkadaşı eğer o totemi kırarsa o Survivor o etkiden kurtulmuş olacak. Özellikle bu Boon metasında Tear of Taunt ve Pentimento ile güzel çalıştığını söyleyebilirim. Çünkü Survivor'lar artık oyunlarda genelde totemleri kırmak yerine dönüştürmeye çalışıyorlar. Dönüştürdükleri zaman sizin toteminiz sönüyor fakat kırılmıyor. Kırılmayan totemler de Efsun oyuncak üzerinde gayet etkili bir durum gördüğünüz gibi ortaya çıkarıyor. Yani bu perkin yanına özellikle Pentimento veya Tear of Taunt kullanmanızı tavsiye ederim. Herhangi bir katile spesifik olarak yakıştığını söyleyemem fakat kapalı maplerde gayet güçlü durumlar ortaya çıkarıyor. Sıradaki perkimiz Efsun Pentimento. Bu perk diğer Efsun totemleri gibi çalışmıyor. Oyunun başında size yanan bir totem vermiyor. Oyunun içerisinde kırılmış totemlerinizi tekrardan yakarak Efsun Pentimento yükleri kazanmaya başlıyorsunuz. Oyunun Türkçesinde zaten çok yanlış yazıldığı için çokça kişi tarafından çok yanlış anlaşılan perklerden biri oluyor. Oyunda tekrardan yaktığınız her totem için yük kazanmaya başlıyorsunuz. Yani burada yazdığının aksine bir Efsun toteminiz varsa kurbanları tamir etme hızı %30 azalır gibi bir etkisi değil. Tekrardan yaktığınız totemler size bu etkileri teker teker sağlamaya başlayacak. Oyunun başına 5 tane yanan totemli bir build'le girdiğinizde bütün totemleri mahluk engellemeyecek. Dediğim gibi püf nokta totemleri tekrardan yakıyor olmanız lazım. Yaktığınız totemler size birazdan söyleyeceğim etkileri vermeye başlayacak. Eğer bir tane totemi tekrardan geri yaktıysanız, yani bu yaktığınız totem artık Pentimento yükleri sağlıyor size. Bir tane totemi yaktıysanız kurbanların tamir etme hızı %30 azalacak. Bu sayıyı 2'ye çıkarırsanız kurbanların iyileştirme hızını %30 azaltmaya başlayacak. Bu sayıyı eğer 3'e çıkarırsanız yerdeki kurbanların yenileme hızları %30 azalacak. Yani daha az recover basacaklar. Eğer 4 yuka çıkarmaya başarırsanız kurbanların çıkış kapısını açma hızını %30 azaltacak. Ve eğer yapabilirseniz 5 tane yuka çıkartırsanız artık bu önceki yaktığınız 4 totem ve 5. totem kesinlikle kırılamaz hale gelecek. Fakat şöyle bir detay var. Normalde kırılan totemleri tekrardan yakabiliyorsunuz. Ama yeniden yaktığınız totemler kırılırsa tekrardan yakamıyorsunuz. Yani oyunda 5 tane toteminiz var ve yaktığınız totem eğer bir daha kırılırsa 5 yüke bir daha asla ulaşamayacaksınız o maç içerisinde. O nedenle ister totemlerinizi hiç yakmayıp oyun sonunda hepsini birden yakmaya çalışabilirsiniz. Ki Survivor'lar neden 5 tane toteminizi aynı anda kırsın o da ayrı bir soru. Ancak ecelden kaçış yok perkini deaktif etmek için totemleri sürekli kıran bir Survivor varsa takımda 5 yüke ulaşma şansınız olacak. Onun dışında Survivor'lara totem kırma sebebi vermezseniz Survivor'lar totemlerinizi kırmayacağı için 5 yüke asla ulaşmayacaksınız. Ekstradan kafa karışıklığı yaratan bir durumu daha söyleyeceğim sizlere. Örneğin bir tane totemi yeniden yaktınız, ikinciyi de yaktınız. Fakat yaktıktan sonra birinci toteminiz kırıldı. Birinci toteminiz kırıldığı için sizin tamir etme hızı yavaşlatmanız gitmeyecek. Sizin iyileştirme hızı yavaşlatmanız gidecek. Yani bunun normal nişan kazandığınız perklerden herhangi bir farkı yok aslında. Bunu bir Efsun totemi, 2 Efsun totemi yazmak yerine nişan olarak kafanızda canlandırırsanız anlamanız çok daha kolay olacak. Bu totemi yine Ruin, War gibi korumak istediğiniz totemlerin yanına alabilirsiniz. Survivor'lar eğer totemlerinizi dönüştürmek yerine kırarlarsa gayet etkili olacak. Siz tekrardan o kırılmış totemleri yakarak tamir etme hızını %30 yavaşlatma etkisi gibi diğer etkileri de sağlamış olacaksınız kendinize. Altını çizmek istediğim bir nokta daha var. Ruin eğer kırılırsa tekrardan canlandığınızda Ruin'in etkisini kazanmayacaksınız. Bu bambaşka yeni bir toteme dönüşüyor. Sıradaki perkimiz Efsun Umutyen yani Divor. Diğer ismi Efsun ile başlayan totemler gibi bu totem perki de etkisini sadece o perke ait yanan totem hayatta kaldığı sürece devam ettiriyor. Kırıldığı zaman devre dışı kalacak. Bir Survivor'ı kancaya astıktan sonra o kancıdan 24 metre uzaklaşırsanız ve o Survivor'ı kancıdan kurtarırlarsa bir token kazanıyorsunuz. Yani Survivor'ı asıp o hook'tan uzaklaşmanız gerekiyor token kazanabilmek için. Bir yükte herhangi bir etkisi yok. 2 yüke ulaştığınız zaman bir Survivor kancaya astığından 10 saniye sonra 10 saniyelik %5'lik bir hareket hızı etkisi size sağlayacak. 3 tokene ulaştığınızdaki asıl kırılma noktası bu. Survivor'ları tek atabilmeye başlayacaksınız. 4 tokende yine hiçbir şey değişmiyor. Fakat 5 tokene ulaşmayı başarırsanız artık yere düşürdüğünüz Survivor'ları daha önce hiç asmasanız bile murileyebileceksiniz. Direkt ellerinizle öldürebiliyorsunuz.
Hayatta kaldığı zaman kesinlikle size oyun kazandıran bir perk. Fakat Survivor'lar 3 yükü ulaştığınızda, onlara tek atabilmeye başladığınızda bu totemin varlığından haberdar oluyorlar. Bu nedenle map'te harıl harıl bu totemi bulmaya çalışacaklar. Herhangi başka bir objektife yönelmeyecekler. Sizin de Thrill of Taunt ya da Undying gibi perkler kullanarak bu totemi daha da uzun süre hayatta tutmaya çalışmanız lazım. Ayrıca bu perkin nasıl token kazanacağınızı, yani 24 metre uzaklıkta nasıl olduğunuzu anlamanız için ekranda zaten şu anda gözüküyor. Astığınız hook'tan 24 metre uzaklaştığınızda perkin ibaresi mor bir şekilde parlamaya başlıyor. Normalde sönük olarak gözüken perkiniz açık bir renk haline geliyor. Bu sayede o hook'tan 24 metre uzaklaştığınızı anlayabileceksiniz. Özellikle Acuze, Spirit veya Nurse gibi hooklardan uzaklaşıp daha sonrasında o hook'a 24 metrelik açığı hemen hızlıca kapatabilen katiller üzerinde çok etkili kullanılan bir perk olduğunu söyleyebilirim. Ve yine hızlı katilleri almanız lazım ki toteminizi sürekli oyun içerisinde jeneratörlerle birlikte aynı zamanda toteminizi de kontrol etmeniz gerekiyor. Bu nedenle hızlı katilleri alırsanız çok daha verimli bir şekilde kullanabileceksiniz. Sırada Efsun Yıkım, namı değer Ruin. İsmi Efsun ile başlayan diğer perkler olduğu gibi bu perkinizde bir toteme bağlı ve etkisini sadece o perk hayatta kaldığı sürece devam ettiriyor. Kırıldığı zaman perk de devre dışı kalacak. Survivor'lar bir jeneratörü yapmaktan kalktıkları sırada o jeneratör otomatik olarak siz vurmasanız bile %200 gerilemeye başlıyor. Aslında gayet basit ve anlaşılır perk, oyunun en güçlü perklerinden bir tanesi. Survivor'ların jeneratörlerini bırakmalarını tamamen engelleyen bir perk. Bir jeneratöre bir Survivor başladıysa başka bir işe gidemiyor. Bu nedenle Survivor'ların jeneratörlerini gezerken onları jeneratörlerden kaldırmanız sürekli otomatik olarak jeneratörün gerilemesini sağlayacak. Dediğim gibi oyunun zaten en güçlü perki, her katile rahatlıkla gözü kapalı alabileceğiniz perklerden bir tanesi. Fakat bu perki korumak zorundasınız eğer oyunu kazanmak istiyorsanız. Undying ve Thrill of Taunt gibi perklerle bu perkin korunmasını sağlayabilirsiniz. Sırada Efsun Ölümsüz. Bu perkimiz herhangi bir toteme bağlı bir perk değil aslında. Bunu böyle açıklamamın sebebine birazdan geleceğim. Fakat ilk önce perkimizin ne olduğunu anlayalım. Bir tane toteminiz eğer kırılırsa o totem kırılmamış varsayılıyor ve Efsun ölümsüzünüz yok oluyor. Yani örneğin haritada A totemi Ruin, B totemi de Efsun ölümsüz. A totemi Ruin kırıldığı zaman B totemi ölümsüz artık Ruin olmuş oluyor. Yani A totemi Ruin olarak kırıldı fakat Efsun ölümsüz yok oldu. Bunu neden bu kadar karmaşık bir şekilde anlattım? Çünkü bu perk az önce bahsettiğim perklerden biri olan Bölge-i Musallat'ta çok farklı işliyor. Normal şartlarda size eğer kırılan toteminiz Efsun ölümsüz olur deseydim, Efsun Bölge-i Musallat'taki çalışma mantığını size anlatamayacaktım. Peki nasıl çalışıyor? Efsun Bölge-i Musallat 2 tane fake totem yaratıyor ve bu totemler kırıldığı zaman tek atmanızı sağladığını size söylemiştim. Eğer bu fake totemlerden biri kırılırsa tek atmaya başlıyorsunuz ve Efsun ölümsüz yok oluyor. Yani bölgeye musallatı 2 defa üst üste kullanmış oluyorsunuz aslında. Bu da size neden bu kadar başta karmaşık bir şekilde anlattığımı da açıklıyordur umarım. Bununla birlikte aynı zamanda Efsun ölümsüz etkinken herhangi bir sönük totemin yakınından geçen Survivor'ların harelerini görebiliyorsunuz. Son olarak bir bilgi daha vermek istiyorum. Divor gibi yük kasılan ya da avcının ninnisi gibi yük kasılan perkleri ise yükleriyle birlikte diğer toteme aktarıyor. Yani Divor'unuz hayattayken örneğin 3 yükünüz var ve ölümsüzle birlikte hayattalar. 3 yüklük bir Divor'u kırdıkları zaman Survivor'lar ölümsüzünüz 3 yüklü bir Divor oluyor. Yani kaldığı yükten devam ediyor. Bu da gayet güzel bir etki bırakıyor. Ruin'in ya da Divor'un yanında, özellikle Haunted'ın yanında mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Sıradaki perkimiz Efsun Öç. Bu perkimiz yine bir toteme bağlı perk ve bu totem hayatta kaldığı sürece etkisini uygulamaya devam ediyor. Sönük bir totem ya da Efsun totemiyle etkileşime giren bütün kurbanlar 45 saniye boyunca sizi duyamıyorlar. Bu totemin kendisi de dahil olmak üzere herhangi bir Efsun totemi yok edilirse tüm Survivor'ları 15 saniye boyunca görebiliyorsunuz. Bu yine Spirit, Nurse ve Blight gibi katillerde, map üzerinde hızlıca travel atabilen katillerde çok işinize yarar. Survivor'ları 15 saniye gördüğünüz esnada direkt olarak üzerlerine çullanıp onlara anlık bir şekilde hasar verebilme imkanı sağlıyor. Bu totemi de yanında kullanabileceğiniz perkler kesinlikle totem perkleri olması lazım. Çünkü Survivor'lar sizin Efsun totemlerinizi kırdıkça siz onları görebilmeye başlıyorsunuz. Asıl olayı 45 saniyeliğine Survivor'ların sizin duyamaması değil. Kırıldıktan sonra Survivor'ları sizin 15 saniyeliğine görebilmeniz olması lazım. O nedenle Haunted, Undying ya da Thrill of Taunt gibi perklerle bunu güçlendirebilirsiniz. Ki en güzeli Haunted'lı oluyor. Haunted'ı kırıyorlar. 60 saniye boyunca tek atabiliyorsunuz. Bu 60 saniyenin ilk 15 saniyesinde bütün Survivor'ları görebiliyor olacaksınız.
Bu da birlikte çok güzel bir combo ortaya çıkarıyor. Mutlaka birlikte kullanmasını tavsiye ederim. Sıradaki perkimiz Efsun 3. Mühür. Bu perkimizde diğer totem perkleri gibi bu perke ait canan totem hayatta kaldığı sürece etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kırıldığı zaman devre dışı kalacak. Survivor'lara verdiğiniz ilk hasar Survivor'da körlük durum etkisi uygulayacak. Yani kör olan Survivor'lar yere düşmüş bir takım arkadaşlarını ya da herhangi bir jeneratörün haresini hiçbir şekilde göremeyecekler. Tamamen gözleri aura görmeye kapalı olacak. Bu etki hasar verilen son 4 kurbana uygulanır diye bir ibare de yer alıyor. Aslında buna çok da gerek yok. Oyunda zaten 4 tane Survivor var ve son 4 tanesi illa o Survivor'ların içinde olacak. Bu cümle kafanızı o yüzden karıştırmasın. Survivor'lara hasar veriyorsunuz ve bu totem bir tane yük alıyor. Bu bir yük bir tane Survivor'ın kör olduğunun işaretidir. Toplamda 4 yük olduğunda da şunu bilmelisiniz ki herhangi bir Survivor'ı kancaya astığınızda eğer diğer Survivor'lar nerede kanca asıldığını bilmiyorlarsa auralarını göremeyeceği için doğru kokulara gelemeyecek. Bu perk yine hastane, okul gibi kapalı maplerde çok işinize yarar ve düşürdüğünüz Survivor'ı yerden almayarak tamamen slug üzerine bir build ile oyunu kazanmanızı sağlar. Bu perkin yanına ise plating veya knockout kullanmanızı tavsiye ederim. Etkisini daha da güçlendirmiş olacaksınız böylelikle. Sıradaki perkimiz Ejderhanın Pençesi. Bir jeneratöre tekme attıktan sonraki 30 saniye içerisinde eğer o jeneratöre bir Survivor dokunursa çığlık atacak. Ve 4 saniyeliğine size yerini belli edecek, 60 saniye boyunca da o Survivor'a tek atabileceksiniz. Gayet aslında anlaşılması kolay bir perk. Yine hareket hızı yüksek olan katillere kullanmanızı tavsiye ederim. Bu perkin yanına ise Papkoz kullanabilirsiniz. Papkoz'la birlikte zaten bir jeneratörü geriletmek için tekmeyi atacaksınız. Tekme attıktan sonra oradan uzaklaştığınızda o jeneratörü tutmak için dokunan bir Survivor'a tekrardan geri dönüp tek atabilme imkanı sağlayacak size. Bu da gayet güzel bir combo oluşturuyor. Sıradaki perkimiz en güzeli en sona. Oyunun en gerekli perklerinden bir tanesi. Gerçekten bu perkle oynamak size inanılmaz güzel bir tatmin imkanı sağlayacak. Öncelikle bu perki aldığınız zaman Survivor'ların herhangi bir kendini takıntılı yapacak perkleri olmamasına rağmen bir Survivor'ı saplantılı hale getirirsiniz. Saplantı haricindeki Survivor'lara her vurduğunuz normal saldırı yani sol kliğiniz size bir token kazandıracak. Bu tokenler 8 yüke kadar birikiyor ve her yük size %5'lik bir sol klik attıktan sonraki o elini kolunu silme animasyonu var ya onun daha da hızlı yapılmasını sağlayacak. Yani M1 katiller için gayet güzel perklerden bir tanesi. Her M1 katile çok yakışır fakat asıl dikkat etmeniz gereken olay özelliğiyle Obses'i de öldürebileceğiniz katilleri almanız. Buna en güzel örnekler Nemesis ve Demogorgon. Oyun içerisinde saplantılı bir Survivor'a denk gelirseniz Demogorgon'un sağ kliğiyle Obses'i öldürüp diğer Survivor'ları sol klik ile alt ederek hiçbir şekilde yük kaybetmeden oyununuza devam edersiniz. Çünkü eğer saplantıya düz vuruş atarsanız 2 token kaybediyorsunuz. Bu nedenle Demogorgon ve Nemesis gibi özelliğiyle Obses'i öldürebilen katillere inanılmaz yakışıyor. Sıradaki perkimiz Enerji. Bir kurbanı normal saldırılarınızla can çekişme durumuna getirmek, yani sol kliğinizle, basic ataklarınızla bir Survivor'ı yere düşürmeniz, 32 metre içerisindeki tüm jeneratörleri anında patlatıyor. Ve bu patlama jeneratörlerin gerilemesinin devam etmesini de sağlıyor. Bu perkten etkilenen jeneratörler anında %8'lik bir kayıp yaşıyor ve bu perki sadece 40 saniyede bir etkinleyebiliyorsunuz. Yani Hillbilly'nin testeresi veya Buba'nın testeresi, Demogorgon'un sağ kliği gibi özelliğinizle Survivor'ları yere düşürdüğünüz katillerde çok bir işinize yaramayacak. O nedenle M1 katillere kullanabilirsiniz. Sıradaki perkimiz Franklin'in sonu. Bir Survivor'lara sol klik attığınızda, özelliğiniz değil sadece sol kliğinizle vurduğunuzda o Survivor'ın elindeki item yere düşüyor ve 90 saniye içerisinde yüklerini kaybediyor. Yere düşen eşyaları siz katil olarak 32 metre etrafınızda görebiliyorsunuz ve o eşyalar beyaz hareyle sizin üzerinize açığa çıkıyor. Eşyalar eğer yüklerini kaybettiyse yavaş yavaş kırmızıya dönüyor. Full kırmızı bir eşya görürseniz o item'ın içerisindeki charge'ların hepsinin bitmiş olduğunu anlayabilirsiniz. Özellikle 4 tane fener giren, 4 tane medkit giren takımlara karşı kesinlikle alıp onların oyununu zindan edebilirsiniz. Sıradaki perkimiz Fısıltılar. 32 metre etrafınızda eğer bir Survivor varsa arkadan ufak ufak fısıltı duymaya başlıyorsunuz. Gerçekten böyle arkada fısıltı sesleri gelmeye başlıyor. Eğer bunu duyamasanız bile sağ altta perkiniz yanmaya başlıyor zaten. Oradan da anlayabilirsiniz. Tamamen etkisi bu kadar. Başka bir etkisi yok. 4 tane perk slotunuzdan birini buna harcamanızı çok da tavsiye etmem açıkçası. Sıradaki perkimiz Gareth. Bir jeneratör tamamladığı zaman Survivor'lar bütün
Survivor'ların yerlerini 3 saniye boyunca görebiliyorsunuz. Aynı zamanda Obsess olan Survivor da sizin yerinizi 3 saniye boyunca görebiliyor. Tüm jeneratörler tamamlandığında oyunun sonunda saplantı olan Survivor'a tek atabilip onu yerde öldürebiliyorsunuz. Fakat az önce de dediğim gibi oyunun sonunda atabildiğiniz için oyunun başlarında yapılan jeneratörlerde Survivor her jeneratörü bittiğinde sizi görebildiği için sizin gareziniz olduğunu anlayacaktır ve oyunun sonunda saklanmaya çalışacaktır. Fakat yine de her jeneratörü bittiğinde Survivor'ların yerlerini 3 saniye görebildiğiniz için gayet güzel perklerden biri olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Hele bir de oyunun sonunda Obsess'i de bulup öldürürseniz tadından yenmez. Sıradaki perkimiz Gölgelerin Casusları. Survivor'lar biliyorsunuz ki koştukları zaman etraflarındaki kargaları yukarıya doğru uçuruyorlar ve siz o Survivor'ların orada olduğunu anlayabiliyorsunuz. Gölgelerin Casusu da tamamen bu işe yarıyor. Siz bu kargayı görmeseniz bile 36 metre etrafınızdaki havaya uçan bütün kargalar size bildirim olarak geri dönüyor ve 5 saniye boyunca cooldown'a giriyor. Tamamen olayı bundan ibaret olduğu için aslında dikkat ederseniz kuşları kendiniz görmeye çalışırsanız bu perki almanıza çok da gerek kalmayacak. O nedenle 4 perk slotunuzu bu perke ayırmanıza gerek yok. Yeterince dikkatli oynarsanız bu perkin etkisine zaten sahipsiniz. Sıradaki perkimiz Gözetim. Gerileyen bütün jeneratörleri beyaz bir şekilde görebilmenizi sağlıyor. Yani tekmelediğiniz bir jeneratör ya da Ruin sayesinde eriyen bir jeneratörü beyaz bir şekilde görebiliyorsunuz. Aynı zamanda o eriyen jeneratörlere dokunursa biri 16 saniye boyunca o jeneratör size sarı bir şekilde yanmaya başlıyor. Bu da sizin eriyen jeneratörlerin eridiğinden kesinlikle emin olmanızı sağlıyor. Eğer jeneratöre bir yere dokunursa sarı bir şekilde yanacak. Siz de tekrardan o jeneratörü eritmek üzere o jeneratörün üzerine gidebileceksiniz. Gayet sizin için güzel bir info veren perklerden biri. Fiziksel olarak bir etkisi olmasa da size info vermesi bakımından gayet güzel bir perk. Bunun yanı sıra jeneratörlerin tamiratlarının çıkardığı ses ilave 8 metre daha öteden duyuluyormuş fakat bu çok da işimize yarayacak bir durum değil. Ve geldik güç patlamasına. Bir jeneratörü tekme atmak o jeneratöre dokunacak sıradaki Survivor'a zor bir skill check sormasını sağlıyor. Bu zor skill check'ten kastımız da aynı Decisive ve Canav'de olduğu gibi o skill check'in aynısı. Bu skill check eğer tutturamazsa Survivor o jeneratör anında patlayıp %5 ilave geriliyor. Eğer başarırsa normalde ilerlemesine rağmen o jeneratör ilerlemiyor fakat patlamasını da engelliyor. Normal şartlarda çok işinize yarayacak bir perk değil. Düşük elolarda işinize yarar Survivor'ların o skill check'i tutturması zor olduğu için fakat ileri seviye oyunlarda o Survivor'ları skill check zaten kaçırmayacakları için çok da bir işinize yaramayacak. O nedenle yüksek elolarda kullanmanızı tavsiye etmem. Sıradaki perkimiz Hatırla Beni. Bir Survivor'ı saplantı yaparsınız. Yani herhangi onları saplantı yapacak bir perk olmasa bile içlerinden biri rastgele saplantı olarak seçiliyor. Saplantıya her vuruşunuzda bir token kazanıyorsunuz. Bu tokenler en fazla 4'e kadar stackleniyor. Token başına ise 4 saniyelik bir kapı yavaşlatması sağlıyorsunuz. Survivor'ların yani kapı açması her token başına 4 saniye azalıyor. Bu kapı yavaşlatması oyunun sonunda saplantı tarafından etkilenilmiyor. Yani saplantı olan Survivor'ınız kapıyı normal bir hızda açmaya devam ediyor. Fakat saplantı olmayan diğer Survivor'lar kaç tokeniniz varsa o token çarpı 4 saniye kadar geç açıyorlar kapıları. Oyunun sonunda çalışan perklerden biri olduğu için Noet ya da Blood Warden gibi perklerle birlikte kombolayabilirsiniz. Sıradaki perkimiz Hayvani Güç. Paletleri ya da duvarları %20 daha hızlı kırmanızı sağlıyor. Bunun yanı sıra jeneratörleri de %20 daha hızlı tekmeliyorsunuz. Aslında oldukça açık bir perk. %20 daha hızlı her şey yapabiliyorsunuz. Bu perki Clown, Oni gibi katillere bolca kullanabilirsiniz. Çünkü Oni'ye karşı oynayan Survivor'lar oyunun başında Oni'ye özellik vermemek için sürekli paletleri devireceklerinden dolayı o paletleri hızlı kırmanız sizin çok işinize yarayacak. Aynı zamanda Clown'un yanında da tercih edebilirsiniz. Çünkü bir Survivor açık bir spotta size karşı çok fazla oynayamayacak. Sürekli bir yavaşlatma uygulayacaksınız. Ve o Survivor erken safhada direkt olarak paleti devirmeye başlayacak. Siz de paleti devirdikten sonra o Survivor'a şişe atarak hızlı bir şekilde de paleti kırıp hemen o yavaşlatmanın etkisindeyken Survivor'a hasar vurabilmenizi sağlayacak. O nedenle ben özellikle Clown'e ve Oni'ye çok yakıştığını sizlere söyleyebilirim. Sıradaki perkimiz Hemşirelik İçgüdüsü. 28 metre yakınınızda iyileşen Survivor'ları görebilmenizi sağlıyor. Gayet basit ve anlaşılır bir perk. Bu perkin yanında kanlı kasap kullanmayı tercih edebilirsiniz. Survivor'ların daha uzun süre iyileşmelerini sağlayacağınızdan dolayı onların üzerine gitmeniz daha kolay olacaktır. Ve yine bu perki hızlı veya oyunda sessiz olan katillere tercih edebilirsiniz. Yani Nurse, Ghostface gibi katillerde çok işinize yarar. Çünkü hızlı bir katili alırsanız eğer Survivor iyileşirken ona gidip anında ikinci bir hasarı vurabilip yere düşürmenizi sağlayacak.
sessiz bir katili alırsanız o Survivor rahat rahat iyileştiğini sanarken siz sessiz bir şekilde onu görüp hemen hasarınızı vurup bir yere düşürebileceksiniz. Fakat yavaş katillere tercih ederseniz siz oraya gidene kadar Survivor belki de iyileşecek. O yüzden çok da etkisinden faydalanamayacaksınız. Ve geldik Gisteria'ya. Bir Survivor herhangi bir şekilde yaralanırsa tüm yaralı Survivor'lar 30 saniyeliğine bir haber durum etkisine girer. Yani bizi duyamayacaklar. Bu özellikle Plague ve Legion'a aşırı yakışıyor. Çünkü başta ecel korkusunu anlatırken söylediğim gibi Plague ve Legion oyunda Survivor'ları yaralı tutan katillerdendir. Legion'un aksine özellikle ben Plague'e gerçekten çok yakıştırıyorum. Çünkü bir Survivor'ı kovalıyorum. O sırada başka bir Survivor hastalıktan dolayı yaralandığında kovaladığım Survivor beni duyamamaya başlıyor. Bu nedenle spotların içerisinde çok kolay bir şekilde mind game atabilmemi sağlıyor. Ya da aksi bir senaryo söyleyeyim. Bir Survivor'ı kancaya astım. Başka bir jeneratöre doğru yürüyorum. O sırada hastalığım yüzünden bir Survivor yaralanırsa gittiğim jeneratördeki adam benim geldiğimi duyamamış oluyor. Bu da çoğu pozisyonda benim onları gafil avlamamı sağlıyor. Fakat unutmayın, bu perk'in 30 saniyelik bir cooldown'u var. Cooldown sırasında eğer bir Survivor yaralanırsa diğer Survivor'lar bundan etkilenmeyecek. Sıradaki perkimiz hırıltı. Yaralı Survivor'ların nefesi size %50 daha fazla duyulur olacak. Normal Survivor'ların nefesi ise %25 daha yüksek duyulur olacak. Bu perk eskiden güzeldi çünkü Survivor'ların Iron Will'ini açıyordu. Fakat artık hiçbir işlevi kalmadı ve sadece Spirit'i aldığımız bir perkti. Tamamen oyundan koptu. Normal şartlarda kullanmanızı tavsiye etmem. Sıradaki perkimiz ızdırap. Dehşet alanınızın %26 daha fazla olmasını sağlıyorsunuz. Bu perk özellikle doktora çok iyi gidiyor. Çünkü doktorun ek özelliği Terrarius'un içerisindeki Survivor'ları bağırtmaya yönelik. Bu nedenle ızdırap aldığınızda %20'lik daha fazla alana şok etkisi uygulayabileceksiniz. Bu nedenle bu perkin yanına da özellikle Claustrophobia kullanmanızı tavsiye ederim. Hem Terrarius'unuz daha geniş hem de daha geniş bir alana Survivor'ların heal hızını yavaşlatma uygularsanız gayet güzel olacaktır. Sıradaki perkimiz ışık sönüyor. Saplantı olmayan her Survivor'ı kancaya astığınızda bir token kazanıyorsunuz. Her bir token saplantı olmayan diğer Survivor'ların tamir etme, iyileştirme ve sabotaj hızlarını %3 azaltıyor. Fakat bu verdiğin avantajın yanında da saplantı olan Survivor'lara kancadan kurtarma ve iyileştirme hızı için %33 ekstra bonus sağlıyor. Yani sizin avantajınıza olan bir durumu da var, dezavantajınıza olan bir durumu da var. Ve eğer oyun içerisinde saplantı Survivor'ınızı öldürürseniz perk kayboluyor. Yine özellikle ecel korkusuyla birlikte güzel gittiğini söyleyebilirim. Jeneratörlerin yapılmasını daha da yavaşlatmak çok da güzel oluyor. Fakat bu perki sadece obses olmayan Survivor'lardan alabileceğiniz için çok da güzel bir etki bıraktığını söyleyemem. Sıradaki perkimiz ışığa alışkın. Oyuna yeni başladığınız karşınıza gelen toksik Survivor'lar var. Fener tutuyorlar, sizi kör ediyorlar, çatapat atıyorlar, kör ediyorlar. Bir şekilde sürekli bir şeylerle kör ediyorlar. Bütün bunlardan kurtulmak istiyorsanız ışığa alışkını alıyorsunuz ve hiçbir şekilde fenerden, çatapattan, hiçbir şeyden etkilenmiyorsunuz. Oyuna yeni başlayanlar için gayet güzel bir perk. Fakat kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü 4 perkinizden birini buna harcamak yerine fenerle kör olmamayı öğrenmenizi tavsiye ederim. Örneğin bir Survivor alırken açık bir alana bakmak yerine kafanızı duvara dönerek Survivor'ı alırsanız fenerle zaten sizi kör edemezler. O yüzden bunu öğrenerek, bunu yaparak yapmak yerine bir perkinizi boşa heba etmek hiç de mantıklı değil. Ve geldik comeback'çisine. Kapılar açıldıktan sonra bir Survivor eğer kancaya asarsanız comeback'çisi aktifleşiyor ve kapıları 60 saniye boyunca çıkılamaz hale getiriyor. Size direkt bu perkte nasıl 4 kill alabileceğinizin tavsiyesini vereceğim. Yukarıdaki süre barı %50'nin altına geldiğinde bir Survivor'ı kancaya asarsanız artık o Survivor'ların çıkması için gerekli bir süre kalmayacak. Kalan süre comeback'çisi tarafından korunacağı için rahatlıkla 4 kill'inizi alabileceksiniz. Fakat şuna dikkat etmeniz lazım. Eğer comeback'çisi aktifleştikten sonra bir Survivor'ı yere düşürürseniz yukarıdaki sürenin gidişatı yavaşlayacağından dolayı onlara çıkılabilir bir süre vermiş olacaksınız. Bu nedenle yarıya geldikten sonra bir Survivor'ı asıyorsunuz ve o kancadan uzaklaşıp takım arkadaşlarının almasına izin veriyorsunuz. Fakat her ne kadar mükemmel gibi gözükse de
Survivor'lar bunun bilincinde olduğundan dolayı eğer kapıları açmışlarsa siz o Survivor'ı kancaya asmadan direkt olarak kapıdan çıkacaklardır. Sırf bu perk'i counterlamak için. Ve yine bu nedenden dolayı iyi Survivor'lara karşı çok etkili bir şekilde kullanamayacaksınız. Fakat kullanacaksanız da Remember Me ve Noet gibi perklerle destekleyebilirsiniz. Sıradaki perkimiz kan tazısı. Yaralı Survivor'ların yere bıraktığı kanları daha da kırmızı belirgin bir şekilde görebilmenizi sağlıyor. Ve yerdeki kan normalden 4 saniye daha fazla yerde kalıyor. Tamamen olayı bu olduğundan dolayı pek bir etkisi yok, kullanmanızı tavsiye etmem. Sıradaki perkimiz kan yankısı. Bir Survivor'ı kanca astığınız zaman oyundaki diğer bütün yaralı Survivor'ları 45 saniyeliğine kan kaybı ve bitkin durum etkisine sokuyorsunuz. Gayet güzel perklerden bir tanesi. Kan kaybı son zamanlarda buff almıştı. Bununla birlikte güzel bir statüye geldiğini söyleyebilirim. Hemen bir örnek vermemiz gerekirse bir Survivor'ı kancaya asıyoruz. Daha sonrasında jeneratör yapan başka bir Survivor'ın üzerine hemen hızlı bir şekilde gidiyoruz. O Survivor'da yaralı olduğu için herhangi bir Dead Hard'ı Sprint Burst'un olmadığını bilerek daha rahat bir şekilde o Survivor'ı alt edebiliyoruz. Bu perkimizi yine Blight, Nurse, Spirit gibi hızlı katillerde kullanmanızı tavsiye ederim. Sıradaki perkimiz kanca kararınca. Bir Survivor'ı sırtladığınızda %18 hareket hızı kazanıyorsunuz. Aynı zamanda dehşet alanınızda 12 metre büyüyor. Burada önemli olan hareket hızınızın %18 artması. Base build yapan, base'de güçlü olan Bubba ve Trapper gibi katillerde çok işinize yarayacak. Survivor'ı ne kadar uzakta düşürürseniz düşürün, onları rahatlıkla base'e taşımanıza olanak sağlayacak. Aynı zamanda bu perkle Iron Grass ve Mad Grit alarak base'e taşımanızı daha da kolaylaştırabilir, daha da uzak yerlerden Survivor'ları base'e getirebilirsiniz. Sıradaki perkimiz Kandırıkçı. Oyunun en güzel perklerinden bir tanesi. Pencerelerden atlama hızımızı %15 arttırıyor. Ve atladıktan sonra o pencereyi 16 saniye boyunca kapatıyorsunuz. Bu perkimiz M1 katiller, testereli katiller veya tek atan katiller için gayet güzel sonuçlar ortaya çıkarıyor. Çünkü bu katillerin asıl büyük dezavantajı pencereleri Survivor'ların sürekli kullanması. Örneğin bir kulübede pencereden 3'er defa atlaması yerine bir defa siz pencereden geçiyorsunuz ve pencere kapanıyor. Survivor'ın otomatik olarak paleti devirmek zorunda bırakıyorsunuz. Veya bir bubu oynuyorsunuz. Survivor sürekli pencerelerden atlayarak sizi oyalamaya çalışıyor. Testere kullanmanıza olanak sağlamıyor. Fakat kandırıkçıyı kullanarak o pencereyi kapatıp Survivor rahatlıkla testereyi vurabilir veya paleti kesinlikle harcamasını sağlayabilirsiniz. Fakat şuna dikkat etmeniz lazım. Aynı anda sadece bir tane pencereyi kapatabilirsiniz. Yani T-Wolf'da oynarken bir pencereyi kapattınız, sonra ardından diğer pencereden atlayacağı için Survivor o pencereye de kandırıkçı atarsanız ilk attığınız pencere geri açılacaktır. Buna dikkat ederek oynarsanız gayet güzel sonuçlar alırsınız. Çok güçlü bir perk. Sıradaki perkimiz Kanlı Kasap. Normal saldırılarla bir Survivor'a vurursanız o Survivor ağır yaralı ve kan kaybı durum etkisine sahip oluyor. Yani yıllanmak konusunda çok yavaşlıyor ve üzerine heal'lanmayı bırakırsa heal barı yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Bununla birlikte Kanlı Kasap ekstra olarak kan kaybının ilerlemesini %25 arttırıyor. Yani heal barınız normalde olduğundan %25 daha hızlı yok olacak. Bu da bir Survivor'ın heal'lanırken gördüğünüzde anlık olarak üzerine gidip heal'ı bıraktırdığınız takdirde o Survivor'ın neredeyse ta baştan tekrardan heal'ını yapmasına sebep olacak. Zaten heal'lanmayı inanılmaz yavaşlatıyor. Bununla birlikte bir de o heal'ı Survivor üzerinde hızlı bir şekilde akıtmayı başardığınız zaman o Survivor'dan gerçekten büyük vakitler çalıyorsunuz. Fakat tekrardan hatırlatıyorum, sadece normal saldırılarla çalıştığı için Bill'in testeresi, Buba'nın testeresi ya da Blight'ın özelliğiyle birlikte vurduğunuz şartlarda Kanlı Kasabı etkinleştiremezsiniz. Ve geldik kara bağlılığa. Kara bağlılık bir kurbanı saplantı haline getirmenizi sağlıyor. Yani o Survivor'ı herhangi saplantı yapacak bir perki olmamasına rağmen o Survivor saplantılı hale geliyor. Saplantılı Survivor'a attığınız normal vuruşlarınız yani sol klikleriniz dehşet alanınızı o Survivor'ın üzerine aktarmanızı sağlıyor. Ve bu süre zarfında da siz tespit edilemez durum etkisine giriyorsunuz. Yani hiçbir şekilde kalp atışı vermiyorsunuz. Sessiz bir şekilde map'te dolaşıyorsunuz. Bu etki 30 saniye sürüyor ve aynı zamanda bu etki klostrofobya gibi Terradius'unuza bağlı perkleri de o Survivor'ın üzerine aktarmanızı sağlıyor. Yani şöyle düşünün. Saplantılı bir Survivor'a vurdunuz. O Survivor takım arkadaşların yanına gidiyor. Dehşet alanınız o Survivor içerisinde olduğu için takım arkadaşlarının yanında heal'lanamıyor. Veya takım arkadaşlarının heal'lanmasını engelliyor. Siz de o sırada bambaşka bir Survivor'ı kovalayarak aynı anda 2-3 Survivor'ı bir anda oyundan düşürmenizi sağlıyor. Ve yine tespit edilemez durum etkisini kazandırdığı için size özellikle kapalı maplerde çokça işinize yarar.
Kararını ver. Bir kurban başkasını senden 32 metre uzakta kancadan kurtardığında kararını ver, kurtaran kişinin çığlık atmasına sebep oluyor ve 60 saniyeliğine onu zayıf durum etkisine haline sokuyor. Bu yine Devour perk'ini anlattığımda aynı şekilde çalışıyor. Bir Survivor kancayı asıyorsunuz ve kararını verin 32 metrede çalıştığını bildiğiniz için uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Bu 32 metreyi tam kafanızda canlandıramayabilirsiniz ama bu perk size infosunu verecek. Kancadan 32 metrenin dışına çıktığınız zaman bu perk sağ altta yanmaya başlayacak ve siz de 32 metrenin dışında olduğunu anlayabileceksiniz. Bu sayede alınan Survivor bağırmaya başlayacak ve siz de rahatlıkla hemen hızlıca dönüp o Survivor'a tek atabileceksiniz. Tabi rahatlıkla hızlıca dönüp tek atabilmeniz için hızlı karakterler oynamanızı tavsiye ederim. Fakat yine bu hızlı karakterlerden kastım Blight gibi bir karakter olamaz. Çünkü Blight özelliğiyle vuracağı için zayıf durum etkisindeki bir Survivor'a tek atamayacaksınız. Sol kliğinizi atabileceğiniz Spirit veya Nurse gibi katillerde yürekli etki sağlayabilirsiniz. Ve geldik kedi göze. 15 derecelik bir alanı daha fazla görüyorsunuz. Oyuna daha geriden bakıyorsunuz gibi gözünüze canlandırabilirsiniz. Kedi gözü en çok Nurse ve Blight oyuncuları kullanıyor. Çünkü hızlı giderken aynı zamanda daha fazla alanı görebilmek o gibi katillere çok güzel yakışıyor. Fakat yine de 4 perk slotunuzdan birini verecek kadar da önemli bir fark ortaya çıkarmayacak. Sıradaki perkimiz Klostrofobi. Her bir jeneratör tamir edildiğinde kurbanlar tamamlanan jeneratörün 32 metre etrafındaki bütün pencereleri veya atlama noktalarını 30 saniye boyunca kullanamaz. Fakat bu atlama noktalarından kastı devrilmiş paletler değil. Devrilmiş paletleri hala kullanabilir olacaksın. Kısaca sadece pencereleri kapatıyor. Aynı zamanda siz bu engellenen noktaları uzaktan sarı bir şekilde görebileceksiniz. Ve geldik korku tellalına. Kurbanlar jeneratörü tamir ederken körlük ve bitkin durum etkisine sahip olur. Bu açık bir spottaki sprint burst'ü bir Survivor'ın o jeneratörden hemen kaçamamasına sebep olur. En basit örneğiyle. Fakat asıl güzel kısmı kurbanlar bir jeneratörü tamir ederken hali hazırda sahip oldukları bitkin durum etkileri durduruluyor. Yani bir Survivor'ı kovaladınız, dead art attı, palet devirdi, bir şekilde sizden kaçtı ve onu kovalamayı bıraktınız. O Survivor gidip bir jeneratöre oturduğunda bitkin durum etkisi yenilenmeyeceği için dead art'ını bir sonraki size karşı kovalamacısında kullanamayacak. Bu da o Survivor'ı bir dahakine daha rahat yakalamanızı sağlayacak. Sıradaki perkimiz korkunç mabet. Base'e astığınız Survivor'lar %9 daha hızlı ölüyorlar ve 15 daha zor ihtimalle attempt atabiliyorlar ve her başarısız kaçma teşebbüslerinde %9 daha fazla ceza alıyorlar. Gayet basit bir perk. Yine Trapper, Buba gibi base odaklı katillerde işinize yarayabilir. Ve geldik kulağım sende. Bulunduğun konuma 48 metre uzaklıkta olan her hızlı eylem gerçekleştiren kurbanların harileri sana 6 saniye boyunca görünür. Yani 48 metre içerisindeki Survivor'lar herhangi bir pencereden hızlı bir şekilde atlarlarsa onların tarihlerini 6 saniye boyunca görebileceksiniz. Özellikle Nurse ve Piramide çok yakışıyor. Çünkü bu iki katil de pencereden atladıktan sonra özelliklerini doğru yere atması gereken katiller. Bu nedenle kulağım sende avantajıyla bu Survivor'ları pencereden atladıktan sonra da görebileceğiniz için onlara rahatlıkla özelliğinizi tutturabileceksiniz. Ve 40 saniye bir bekleme süresinin olduğunu da unutmayalım. Sıradaki perkimiz Lehimci. Özellikle Blight severlerin sıklıkla tercih ettiği bu perk bir jeneratör %70'in üzerine çıktığında size bildirim veriyor. Ve 16 saniye boyunca tespit edilemez durum etkisi kazanıyorsunuz. Yine Blight oynadığınızı düşünün. Bir Survivor'ı kovalıyorsunuz. Yanda bir jeneratör %70'in üzerine çıktı. Ve sessiz oldunuz. O sessizlik sırasında hemen rushlarınızı kullanıp o jeneratörde yapan Survivor'ları gafil avlamanızı sağlayacak ve bu durumdan güzel bir sonuç alacaksınız. Fakat yine de bu perk eğer oyun takibiniz yüksekse çok da almanızı gerektirmez. Çünkü zaten hangi jeneratörün yapıldığını ya da yapılmadığını kendi kafanızda kurabiliyorsanız bu perke ihtiyacınız pek de olmayacak. Oyuna yeni başlayan biriyseniz de mutlaka kullanmanızı, özellikle hızlı katilleri kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü eğer yavaş bir katili kullanırsanız siz o jeneratöre gidene kadar o jeneratör zaten bitecek. O nedenle sürenizi boşu boşuna harcamış olacaksınız ve aynı zamanda perk slotunuzu. Mangal ve piknik oyunun açık ara en güzel perki. Bir Survivor'ı kancaya astığınızda sizden 40 metre uzaktaki bütün Survivor'ların harelerini 4 saniye boyunca görüyorsunuz. Bununla birlikte her Survivor'ı ilk kez kancaya asışınızda %25 kan puanı bonusu alıyorsunuz bütün kategorilerde. Bu da oyun sonunda 30K'lık bir puan kasmışsanız bu puanın 60K'ya yani 2 kat daha fazla puan kazanmanızı sağlayacak. Tabi tüm Survivor'ları asmayı başarırsanız. Hem Survivor'ları görebildiğiniz hem de daha hızlı kan puanı kasabildiğiniz bir perk olduğundan dolayı oyunun en çok tercih edilen perklerinden biri zaten. O nedenle herhangi bir katile ama alacaksanız illa da map üzerinde hızlıca gezebilen katillere almanızı tavsiye ederim. Çünkü bir Survivor kancaya asacaksınız ve sizden 40 metre uzaktaki Survivor'ları görebileceğiniz için map travel'ı yüksek katillere tercih etmeniz gerekiyor. Sıradaki perkimiz Mekanik Delisi. Çok kötü perklerden bir tanesi.
Bir kurban sağlık aşaması kaybettiğinde perkimiz etkinleşiyor. Perkimiz etkinken bir Survivor tahmin sırasında çok başarılı bir skill check denemesi tutturursa onun yerini 10 saniye boyunca görebiliyoruz. Yani hadi diyelim ben bir Survivor'a vurdum. Daha sonrasında bir Survivor çok başarılı bir skill check denemesi tutturacak. Ben o jeneratöre gideceğim de falan, bunlara hiç gerek yok. Gerçekten oyunun en kötü perklerinden bir tanesi, hiç kullanmanızı tavsiye etmem. Ve şimdi de motor uğultusu. Biten bir jeneratörün 16 metre etrafındaki kurbanları 5 saniye boyunca gösteriyor size. Eğer tamamlanan jeneratör son jeneratör ise 5 saniye yerine 10 saniye görüyorsunuz. Bu perkimiz de Nurse, Huntress gibi katillere çokça yakışıyor. Özellikle ben Huntress'la kullanmayı çok seviyorum. Çünkü bir jeneratörü bitiyor, ardından onların auralarını görebileceğim için rahatlıkla baltalarımı tutturabilmeme, güzel baltalar vurabilmeme olanak sağlıyor. O nedenle özellikle Huntress'a tryhard bir oyunda da Nurse'e kullanmanızı tavsiye ederim. Ve geldik nefes kesen çarpıntıya. Bir Survivor'ı kucakladığınız anda tamir edilmeyen tüm jeneratörler mahluk tarafından kapatılıyor. Ve 16 saniye boyunca o jeneratörler açılmıyor geri. Bu kapatılan jeneratörler aynı zamanda size beyaz bir şekilde gözüküyor. Siz de bu sayede Survivor'ı kancaya astıktan sonra hangi jeneratörün yapıldığını bildiğiniz için o jeneratöre rahatlıkla gidebilmenizi sağlayacak. Özellikle hızlı katillerde çok işinize yarar, oyunun sonlarında çok işinize yarar ve Deathman Switch ile kombolarsanız yine çok işinize yarayacaktır. Sıradaki perkimiz Okyanus'un Çağrısı. Bir jeneratör hasar verdikten sonra bu avantajımız 60 saniye boyunca etkinleşiyor. Jeneratör normalde olduğundan %200 kadarı daha fazla ilerliyor ve haresi bize sarı olarak gözüküyor. Normal şartlarda perk yokken kullandığınızda jeneratör %100 hızla gerilemeye başlarken bu perk sayesinde 2 kat daha hızlı bir şekilde geriliyor. Aynı zamanda bu jeneratörümüz sarı ile işaretliyken eğer bir Survivor o jeneratörün üzerine oturursa ve bir skill check tutturursa bize bir bildirim geliyor. Biz de anlıyoruz ki o jeneratörü biri yapmaya başlamış. Bu sayede tekrardan geri dönüp o jeneratörü yapan Survivor'a rahatlıkla hasarımızı verebiliyoruz. Yine jeneratörü vurarak çalıştırdığımız perklerden biri olduğu için Pop Goes ve infilak gibi perklerle rahatça kombolayabilirsiniz. Sıradaki perkimiz Palyaço Korkusu. Dehşet alanındaki kurbanlar %50 daha yavaş heal'lanacaklar. Gayet basic, anlaşılması kolay perklerden bir tanesi. Peki bu perki nasıl bir durumda kullanmalıyız? Distressing gibi terör radiusunuzu arttıran perklerle ya da Dark Devotion gibi Obsess'e terör radiusunuzu aktardığınız perklerle çok güzel kombolanabilir. Sıradaki perkimiz Ruh Öfkesi. 2 tane palet kırdıktan sonra sıradaki palet kafanızda direkt otomatik kırılıyor. Bu perki alıyorsanız yanına kesinlikle Enduring almalısınız. Çünkü bu 3. palet kafanızda kırılıyor fakat siz o yine stun'dan etkileniyorsunuz. O stun sırasında Survivor'ın uzaklaşabilme imkanı oluyor. Eğer Enduring ile birlikte kombolarsanız stun süresini de %50 azaltacağınız için palet kafanıza devrilip anında kırılmış gibi dümdüz yürümeye devam edebileceksiniz. Hatta yine bu perk sayesinde M1 katillerde direkt Survivor'ı full candan yere düşürme imkanı da sağlayabiliyorsunuz. Survivor paleti kafanıza devirmeden önce bir tane hasar veriyorsunuz. O sırada el kol silme animasyonunda eğer Survivor kafanıza paleti devirirse hemen palet stun'dan kurtuluyorsunuz ve el kol silme animasyonunuz ortadan kalktığı için ikinci hasarı da vurup onu yere düşürebilme imkanı sağlıyor size. O nedenle Enduring de kesinlikle kullanmalısınız. M1 katillere bu ikili combo çok iyi yakışıyor zaten. Sıradaki perkimiz Sahipli Bölge. Oyunun yine boktan perklerinden bir tanesi. Mahzen girişinden 32 metre uzaktaysan mahzene giren kurbanların hareleri 3 saniye boyunca gözüküyor ve 20 saniye boyunca tetiklenebiliyor. Yani base'de bir Survivor asacağım, 32 metre uzaklaşacağım. Daha sonra 32 metre ben uzaktayken bir Survivor eğer base'e girerse onun yerini 3 saniye boyunca görebileceğim. Yani 4 tane perk slotumdan bir tanesini buna harcamak istemem. Bomboş girerim, çok daha iyi. O nedenle almanızı, kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Sıradaki perkimiz Sinsi. 2 saniye boyunca sabit kalmak sizi tespit edilemez durum etkisine sokuyor. Base'de facecamp atan bubaları biliyorsunuz. O bubaların sessiz olmasını sağlayan perk aha da bu perk işte. Bu perki alıyorsunuz, base'e Survivor'ı asıyorsunuz, sonra yerinizde sabit arkada sineye çekiliyorsunuz. Bir Survivor base'e girdiği zaman hemen yerinizden bir anda çıkıp o Survivor'ı da tekleyip bir kişiyi daha base'e asmış oluyorsunuz. Ama sakın bunu evde denemeyin. Sıradaki perkimiz Sinsi Kovalama. Bir Survivor'ı saplantı haline getiriyorsunuz. Yine herhangi bir saplantı olmasını gerektirecek perk olmasa da saplantı haline geliyor. Saplantı haline getirdiğiniz kurbanı her kanca astığınızda bir token kazanıyorsunuz.
en fazla 4 token kazanabilirsiniz. Her token size dehşet alanınızı kovalamadayken 4 metre azaltma imkanı sağlıyor. Yani toplamda chase içerisinde 16 metre radius'unuz kısalıyor. Fakat olayımız bu değil. Çünkü bu perk kovalamadayken bizim radius'umuzu kısalttığı için zaten kovalamacı esnasında o adam beni görüyor. O nedenle radius'u kısaltma gibi bir imkan benim işime hiçbir şekilde yaramayacak. Bizim bu perki asıl kullanacağımız olay, bir kurban saplantıyı kancadan kurtardığında o kişi yeni saplantı haline geliyor. Yani obzesi kancaya asıyorsunuz. Kancadan obzesi kurtaran Survivor sizin yeni obzesiniz oluyor. Bu da obzes odaklı perklerde çokça işinize yarayabilir. Örneğin Remember Me. Remember Me obzese vurdukça stack alabildiğiniz bir perk olduğundan dolayı obzesi kancaya asıyorsunuz. Kancadan obzesi kurtaran Survivor yeni obzesiniz olduğu için siz zaten kancadan alınan Survivor'ı kovalamak istemeyeceksiniz. Çünkü kancadan alınan Survivor'ın Decisive olabilir, Borrow'u olabilir. Siz otomatik olarak alan adamı kovalamak istediğiniz için Remember Me'yi çok daha rahat stackleyebileceksiniz. Çünkü alan kişi yeni obzesiniz oluyor. Bu tarz perklerde çok işinize yarayabilir. Ama tek başına da çok da kullanışlı bir perk olduğunu söyleyemem. Sıradaki perkimiz Son Darbe. Survivor'lar her bir tane jeneratörü tamamladığında bir tane stack kazanıyorsunuz. Bu stackler bir sonraki atacağınız saldırının %80 daha uzağa vurmasını sağlıyor. Zaten şu anda ekranda da görüyorsunuz. Sol kliğinize basılı tutarak olabildiğince uzağa gidiyorsunuz. Normalde gittiğinizden %80 daha uzağa atılmanızı sağlıyor yani. Fakat çok da kullanışlı bir perk değil çünkü oyunda 5 tane jeneratör yapabilir zaten Survivor'lar. Bu da sizin oyun içerisinde en fazla 5 defa bu perki aktifleştirebileceğiniz anlamına geliyor. Yine 4 tane perk slotundan birini harcamaya değmez fakat eğlencesine kullanılabilir. Sıradaki perkimiz Süründür. Survivor'ları yere düşürdüğünüz zaman ilk 15 saniye boyunca %50 daha yavaş sürünmelerine ve yine ilk 15 saniye boyunca takım arkadaşlarını görememesi için körlük etkisi uygulamanızı sağlayan bir perk. Ama asıl olayı tabii ki de yine bu değil. Geri düşen Survivor'ları 16 metre çapındaki Survivor takım arkadaşları görebiliyor sadece. Bu da kapalı map'te yere düşen Survivor'ı kaldırmaları için bütün map'i dolaşmaları anlamına geliyor. Özellikle SVF takımlara da gayet gücünü koruyabilen perklerden bir tanesi. Çünkü kapalı bir map'te nerede olduklarını tarif etmeleri çok zor olacak. Ve SVF olmalarına rağmen ilk 15 saniye boyunca körlük durumu etkisi altında kalacağı için yerdeki Survivor, takım arkadaşlarının nerede olduğunu tarif etmekte çok güçlük çekecek. Kapalı maplerde gerçekten gücünü ortaya çıkaran bir perk olduğunu söyleyebilirim. Fakat şunu da unutmayın, sadece normal saldırılarla çalışır. Yani özelliğinizde bu perki tetikleyemezsiniz. Sıradaki perkimiz Tuttuğunu Kopar yani Iron Grasp. Survivor'ları sırtladığınızda sırtınızdaki Survivor'ların debelenme etkisi %75 azalıyor. Fakat bizim ihtiyacımız olan tabii ki de bu değil. Elinden kurtulmak için gereken debelenme süresi %12 artıyor. Yani %12 daha fazla wiggle yapmaları gerekiyor. Bu da yine Trapper, Bubba gibi katillerin base'e Survivor taşımalarını doğada kolaylaştıran bir perk. Agitation, Medgrid ve Tuttuğunu Kopar kombosu gerçekten Bubba ve Trapper için biçilmiş perkler. Çünkü Survivor'lara map'in her köşesinden bu komboyla taşıyabilmenizi olanak sağlıyor ve çok işinize yarayabilir. Bu perkin diğer base perklerine kıyasla tek başına da etkili olduğunu söylemek istiyorum. Sıradaki perkimiz Umut Kırıcı, Unnerving Presence. Dehşet alanınızdaki Survivor'lar tamir ve iyileştirme esnasında %10 daha fazla ihtimalle beceri denemesiyle karşılaşıyor. Onlara %10 daha fazla skill check çıkma ihtimali oluyor. Ve bu beceriler normale göre %60 daha küçük oluyor. Bunu yine ileri bir seviyedeki bir Survivor'a yedirmeniz çok zor. Çünkü %60 küçük olsa bile o Survivor'lar o skill check'i zaten tutturacak. Fakat özellikle Doktor'da çok işe yarıyor yine. Çünkü Doktor'un addonlarından da edindiği faydalarla birlikte skill check'ler ekranın rastgele bir yerinde çıkıyor. Ve aynı zamanda bu skill check'ler ters bir şekilde geliyor. Hem ekranın rastgele bir yerine çıkan hem de ters gelen skill check'lerin küçük olduğu için tutturulması gayet zor oluyor. İleri seviye bir oyuncuya bile yedirmeniz mümkün. Fakat diğer türlü tek başına hiç de bir faydasının olmayacağını söyleyebilirim sizlere. Sıradaki perkimiz Uyumsuzluk. 128 metrelik bir alan içerisinde 2 veya daha fazla Survivor bir jeneratörü yapmaya çalışıyorsa o jeneratör size sarı bir şekilde gözüküyor. 128 metrelik bir alanı hemen hemen map'in tamamı gibi düşünebilirsiniz. Aslında bütün map'e etki ediyormuş gibi bir alan ortaya çıkıyor. Bu perk Legion gibi katillere çok iyi gidiyor. Çünkü toplu bir şekilde Survivor'ları yakalamak isteyen katiller üzerinde gayet etkili olabilir. İki kişinin uzakta jeneratör yaptığını gördünüz, hemen oraya gittiniz. Özelliğini açıp ikisine birlikte vurarak tek seferde iki kişiyi rahatlıkla avlamanızı sağlayacaktır. Ayrıca Nemesis'in zombilerini de yönlendirdiği söyleniyor. Ne kadar doğru inanın ben de bilmiyorum. Sıradaki perkimiz Ver Gazı. Survivor'lar her jeneratör tamamladığında oyunun geri kalanı boyunca Survivor'ları yerden kaldırma, Survivor'ları sırtınızdan yere bırakma, pencerelerden atlama, jeneratörleri kırma veya paletleri kırma hızlarınızın hepsini %4 arttırıyor. Ve bu her jeneratör tamamladığınızda %4 artmaya devam ediyor ve birikiyor.
Normal şartlarda tek başına almayacağınız perklerden, build tamamlayıcı perklerden bir tanesi. Örneğin Brutal Strange ile birlikte, Vergaz'ın da birlikte comboladığınızda paletleri inanılmaz hızlı kırdığınız build'ler ortaya çıkartabiliyorsunuz. Özellikle bunu Viret'in görünmezken paletleri hızlı kırma addonlarıyla birlikte comboladığınızda, ki ben combolıyorum, gayet güçlü build'ler ortaya çıkartabiliyorsunuz. Size bir perk hakkında ek bir bilgi daha vermek istiyorum. Normal şartlarda flashlight'tan kör olmamak için Lightborn tercih ediyorsunuz ya. Lightborn tercih etmek yerine Vergaz'ı kullanarak yine flashlight'ları bir nevi engelleyebilirsiniz. Çünkü az önce de söylediğim gibi her jeneratör tamamlandığında %4 yerden kaldırma hızı aldığınız için Survivor'lara, karşınızdaki diğer Survivor'lar bu yerden kaldırma hızının olayına adapte olamayıp flash save'i kaçırabilecekler. Bu sayede hem Lightborn etkisini de elinize almış olup hem de mücadele içerisinde pencerelerden hızlı geçip paletleri de hızlı kırarak oyununuzu daha da efektif bir şekilde oynamanızı sağlayabilirsiniz. Yani kısaca Lightborn yerine tercih edebileceğiniz perklerden de bir tanesi aslında. Sıradaki perkimiz yanlış teşhis. Kovalama esnasında terör radiusunuzu 8 metre arttırıyor. Kovalama dışında ise terör radiusunuzu 8 metre küçültüp görüş alanınızı 10 derece arttırıyor. Burada bizim en çok işimize yarayacak olay kovalama dışında 8 metre terör radiusumuzun küçük olması. Yani bizim geldiğimizi 8 metre daha geç fark edecekler. Bu perk özellikle terör radiusu 24 metre olan katillerde çokça işinize yarar. Çünkü zaten diğer katillere nazaran 8 metre terör radiusunuz düşük. Üzerine bir de yanlış teşhisi kullanarak 8 metre daha da küçülterek 16 metrelik bir terör radius'a sahip oluyorsunuz. Hangi katillerin kaç metre terör radiusunu bilmiyorsanız da katil lobisindeyken F1'e basarak ya da karakter bilgisi bölümüne tıklayarak katilinizin terör radius miktarını öğrenebilirsiniz. Sıradaki perkimiz yemeğinle oyna. Bir kurbanı saplantı haline getiriyorsunuz. Yani Survivor'ların kendilerini saplantı yapacak herhangi bir özellikleri olmasa bile onları saplantı haline getirmiş oluyorsunuz. Saplantı Survivor'ınızı her kovalayıp onu bıraktığınızda bir token kazanıyorsunuz. Ve bu kazandığınız her bir token sizin hareket hızınızı %5 arttırıyor. Fakat en fazla 3 yuka kadar kazanabilirsiniz. Yani en fazla %15 hareket hızınız olabilir. Herhangi bir yaptığınız normal saldırı veya sağ kliğiniz bir tane token harcıyor. Bu perk tek başına kullanılabilir mi? Tabii ki de kullanılabilir ama ben tek başına kullanmanızı tavsiye etmem. Nemesis ve Enduring ile birlikte kombolandığında, karşınızdaki Survivor size stun attığında, karşınızdaki Survivor obses yaptığınız için o stun'dan sonra o Survivor'a baktığınız anda %5 hareket hızı elde ediyorsunuz. Bu üçlüyü gerçekten birbirine çok yakıştırıyorum. O nedenle bu perki kullanacağınız zaman mutlaka bu üçlü komboyu da denemenizi tavsiye ederim. Özellikle yine Myers'in Survivor'ları ayakta öldürmeye yarayan kırmızı addonu ile birlikte çok güzel gidiyor. Çünkü o kırmızı addon size normal hareket hızınızın yavaşlamasına sebep oluyor. Sizin de bu kaybettiğiniz hareket hızı avantajını tekrardan geri toparlamanız lazım. Bu nedenle bu perki kullanabilirsiniz. Onun dışında yine az önce bahsettiğim build Buba'da da çok güzel gidiyor. Buba'yla da kullanmanızı yine tavsiye ederim. Sıradaki perkimiz Yoz Müdahale. Oyuna başladığınız yerden size en uzak 3 tane jeneratörü 120 saniye boyunca kapatıyor. Bu 3 jeneratör 120 saniye boyunca hiçbir şekilde yapılamıyor. Ve siz bu jeneratörleri 120 saniye boyunca yine beyaz bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu yine her katile alabileceğiniz oyunun en güçlü perklerinden bir tanesi. Çünkü Survivor o kadar hızlı jeneratör yapıyorlar ki oyunun başında 3 tane size uzak jeneratörlerin kapanması çoğu map'te oyunu tek bir side'a taşıyor. Siz de o tek bir side'da oynayarak bütün Survivor'ları çok daha rahat bir şekilde el altında tutabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda bununla birlikte olası bir can rush'ı engellemiş oluyorsunuz. Sıradaki perkimiz Yırtıcı. Survivor'ların yere bıraktığı çizikler normalden çok daha fazla bir şekilde birbirine yakın oluyorlar. Aslında ben bu perki hiç mantıklı bulmuyorum. Çünkü Survivor bir duvarın dibinde koşmaya başladığı zaman ben çiziklerin duvara yayılmasından Survivor'ları rahat bir şekilde görebiliyorum. Ama bu çizikler birbirlerine çok yakın olduğu zaman tamam, Survivor'ın ne tarafa koştuğunu çok daha rahat ayırt etmemi sağlıyor. Ama ben zaten bunu ayırt edebildiğim için duvara çiziklerin gitmemesi benim o Survivor'ı bazı durumlarda kaybetmeme neden oluyor. O nedenle hiç mantıklı bir perk olarak bulmuyorum. Sizin de kullanmanızı tavsiye etmem. Sıradaki perkimiz Zalim Kucaklama. Her Survivor'ı ilk kez kancaya astığınızda bir token kazanıyorsunuz. Bu tokenlerimiz 4'e ulaştığında perkimiz etkinleşiyor. Token kazanma mantığını aynı barbekü gibi düşünebilirsiniz. Tamamen barbekü ile aynı şekilde token kazanıyor. Perkimiz etkinleştiğinde ise
mahluk 40 saniye boyunca bütün jeneratörleri engelliyor. Yani bütün jeneratörler oyunda 40 saniye boyunca kapanıyor. Ve siz Obsess'in yerini 5 saniye boyunca görebiliyor oluyorsunuz. Önemli olan yine burada 40 saniye boyunca jeneratörlerin kapanması tabii ki de. Fakat bu perk tamamen kumar. Yani eğer 4 tokeni oyun içerisinde kazanmayı başaramazsanız perkimiz hiçbir işe yaramayacak. Fakat etkinleşirse de 40 saniye bir süre jeneratörleri engellemiş olacak. 40 saniye kulağa güzel geliyor fakat gerçekten bazı durumlarda hiç de bir etkisi olmadığını söylemek istiyorum. Hayat kurtardığı kısımlar da oluyor. Oyuna çok bir etkisi olmadığı kısımlar da oluyor. O yüzden benim için çok ortada bir perk. Perk'i kullanacaksanız da yanına kesinlikle Corrupt almanızı tavsiye ederim. Çünkü oyun ne kadar uzarsa bu perk'i tetikleme şansınız o kadar artacak. Ben kendi oyunlarımda çokça bu perk'i kullanmayı denedim fakat hiçbir zaman gerekli etkiyi alamadım. Ama gerçekten güzel de olabileceğini düşünüyorum. O yüzden tamamen nötrüm. Ne güzel bir perk diyeyim sizlere ne de kötü, deneyin kendiniz karar verin. Sıradaki perkimiz Zenshin taktikleri. 32 metre etrafımızda bulunan bütün paletleri, duvarları ve atlama noktaları bizim için görünür oluyor. Oyuna yeni başlayan biriyseniz almanızı tavsiye ederim. En azından spotları öğrenmenize yardımcı olur. Pencerenin tarafta, paletin tarafta bunları oyuna yeni başladığınızda bilmediğiniz için katil oynarken bol bol size yardımcı olur. Fakat ilerleyen zamanlarda zaten paletlerin yerlerini, pencerelerin yerlerini ezberleyeceğiniz için hiçbir işinize yaramayacak. Boşu boşuna bir tane slotunuzu bu perke harcamış olacaksınız. Kısaca oyunda yeniyseniz kullanın, oyunda yeni değilseniz ezberinizdeyse hiç kullanmanızı tavsiye etmem. Tamamen gereksiz bir perk slotu olacak sizin için. Sıradaki perkimiz Zorla Kefaret. Koruma darbesi alan kurbanlar 80 saniyeliğine sakat durum etkisi altına giriyor. Yani yaralı bir survivor'ı kovalıyorsunuz. Takım arkadaşı o survivor'ı düşürmemeniz için body block alıyor. Bu body block'un sonucunda o survivor artık 80 saniye boyunca kendisini iyileştiremiyor. Bunun bir de üzerine 10 saniye iyileşme süresi koysak o survivor'ın 90 saniye boyunca oyunda yaralı gezeceği anlamına geliyor. Bu perk'i en güzel kullanacağınız alanlardan biri sırtınızda bir survivor varken o survivor'ı asamamanız için body block alan takım arkadaşları üzerinde çok güzel çalışıyor. Çünkü eğer sırtınızda bir survivor varsa ve takım arkadaşı onun için hasar alırsa bu bir koruma darbesi olarak oyunda sayılıyor. Bu nedenle o body block alan survivor 90 saniye boyunca az önce dediğim gibi iyileşemeyecek. Üzerine bir de sloppy butcher alırsanız iyileşme süresini daha da arttıracağınız için o survivor'ı 100 belki de 110 saniye boyunca oyundan saf dışı etmiş olacaksınız. Herhangi bir şekilde hiçbir olaya karışamayacak. Değeri bilinmeyen güzel perklerden biri olarak görüyorum. Özellikle M1 katillerde çokça işinize yarayacak veya Nurse gibi slug atan katillerde, sürekli survivor'ların yaralı gezmesini isteyen katillerde çokça işinize yarayacaktır. Sıradaki perkimiz Çanak Çömlek Patladı. Oyunun en güzel perklerinden gözü kapalı 4 slotunuzdan birine emanet edebileceğiniz perklerden bir tanesi. Bir survivor kancaya astıktan sonra sıradaki vuracağınız jeneratör %25 anında gerileyecek. Tabi bunun 45 saniyelik bir bekleme süresi var. Özellikle bu perki jeneratörleri %15 gerileten ceza kancasıyla birlikte birleştirdiğinizde tek bir hookunuz size %40'lık bir jeneratör geriletmesi sağlayacak. Ceza kancası %15 patlatacak, gidip siz tekme atacaksanız %25, toplamda %40'lık bir gerileme elde edeceksiniz. Ve her hookunuzda bunu sınırsız tekrarlayabilme olanağı gerçekten bu perki çok öne çıkartıyor. Tabi ceza kancasıyla kombolamak dışında bunu Ruin'de de kombolayabilirsiniz. Tabii ki de Ruin'le birlikte çalışmayacaklar çünkü Ruin'in gerilettiği jeneratöre tekme atamayacağınız için Ruin kırıldıktan sonra oyunun son safhalarında sizin işinize yaramaya başlayacak. Her katili rahatlıkla bir slotunuza emanet edebileceğiniz gayet güzel perklerden bir tanesi, mutlaka kullanın. Sıradaki perkimiz Çivili Tabut. Dolapları %50 hızlı açmanızı sağlıyor. Ve bunun yanında dolaptan çıkan survivor'ları 30 saniye boyunca zayıf durum etkisine maruz bırakıyorsunuz. Yani o survivor'lara tek atabiliyorsunuz. Bu perkin sadece normal şartlardaki işleyiş biçimini düşünecek olursak, survivor'lar siz bir survivor'ı kancaya asarken barbekü gözükmemek için kendilerini dolaba gizliyorlar. Çünkü siz dolaptaki survivor'ları göremiyorsunuz. Ve eğer sizin bu sırada çivili tabutunuz varsa o survivor sırf barbeküye gözükmemek için dolaba girip geri çıktığında bağıracağı için yeri yine belli olacak. Ve 30 saniye bu içerisinde yakalarsanız ona tek atabileceksiniz. Tabi bu olay tamamen kumar olur ki çalışsa bile çok da o survivor'ı görmeniz işinize yaramayacak açıkçası. Bu perki asıl tercih edeceğiniz katiller Huntress ve Trickster. Çünkü dolapları %50 daha hızlı açacağınız için baltalarınızı ve bıçaklarınızı sürekli rahat rahat yenileyebileceksiniz. Zaten Trickster veya Huntress oynuyorsanız çivili tabutu kesinlikle kullanmanız lazım. Main perklerinden bir tanesi. Fakat bunun yanında ekstra bir bilgi daha vermemi isterseniz Hillbilly ve bu bayada çok yakıştığını söyleyebilirim. Çünkü Survivor'ları olası bir durumda kıstırdığınızda sırf testleri yememek için kendilerini dolaba atıyorlar. Onlar kendilerini dolaba attıkları sırada çıktıklarında sol cleanse'den tek yemeye maruz kalacaklar. O nedenle rahatlıkla onları alt etmiş olacaksınız.
Gayet güzel perk fakat bu 4 katilin dışında herhangi bir kullanım alanınız olmayacak. Sıradaki perkimiz çıkmaz. Bir jeneratör tamir edildikten sonra oyundaki en hızlı jeneratör 30 saniye boyunca kapanıyor ve siz bu jeneratörü beyaz bir şekilde görebiliyorsunuz. Oyunda can rush'ı engelleyen güçlü perklerden bir tanesi. Bunun yanında bir de ruin aldığınızı düşünürseniz çıkmaz tarafından kapatılan jeneratör ruin tarafından %200 geriletileceği için 30 saniye içerisinde 60 saniyelik bir jeneratör yapım süresine eritmiş olacaksınız. Bu da size can rush'ı oldukça engelleyecek bir durum ortaya çıkarıyor. Hemen hemen bütün katilleri kullanmanızı tavsiye edebileceğim güzel perklerden bir tanesi. Herhangi bir şartı vesaire olmadığı için bütün katilleri kullanabileceğiniz güzel perklerden bir tanesi. Sıradaki perkimiz çıkış yok. Bu perki de yine daha çok bilindiği için barbekü ile aynı şekilde stack kazandığını belirterek başlamak istiyorum. Bir Survivor ilk kez kancayı astıktan sonra perkimiz bir yük alıyor. Bu yükler oyunun sonunda Survivor'lar kapıya dokundukları anda kapıların kapanmasını sağlayacak. Perk'in kendisi default olarak 12 saniyeliğine kapıları kapatıyor ve oyun içerisinde kazandığınız her yük başına ekstra 12 saniye daha kapıları kapatıyor. Yani eğer 4 yüke ulaşmış bir çıkış şoka sahipseniz kapılar 1 dakika boyunca kapanacak demektir. Bu perki yine Remember Me, Noed gibi oyun sonu perkleriyle kombolamanızı tavsiye ederim. Sıradaki perkimiz ölüm düğmesi. Bir Survivor'ı kancaya astıktan sonraki 45 saniye boyunca perkimiz etkinleşiyor. Perkimiz etkinken eğer bir Survivor jeneratörden kalkarsa o jeneratör perkin kalan süresi kadar kapanıyor. Yani örneğin bir Survivor'ı kancaya astınız, aradan 10 saniye geçti. 10 saniye sonra eğer bir Survivor jeneratörden kalkarsa geri kalan 35 saniye boyunca o perk o jeneratörü kapatacaktır. Son yamalarda zaten güzel bir güncelleme aldı. Ben de hemen hemen her build'imde bu perki kullanmayı ihmal etmiyorum. Zaten bu oyunda eğer bir perk bir jeneratörü kapatıyorsa bir şekilde gayet güçlü oluyor. Özellikle Trilling Tremors'la birlikte oyunda bütün jenlerin bazı zamanlarda hepsinin aynı anda kapandığını görebileceğiz. Çünkü şöyle düşünün, bir Survivor'ı yere düşürüyoruz. Yere düşürdükten sonra sırtladığımızda Trilling Tremors aktifleşip bütün yapılmayan jeneratörleri kapatıyor. Daha sonrasında siz hangi jeneratörün yapıldığını bildiğiniz için o Survivor'ı astıktan sonra o jeneratöre doğru yürümeye başlıyorsunuz. Siz o jeneratöre yürüdüğünüzde o jeneratördeki Survivor kalktığı için ölüm düğmesi tarafından o jeneratör kapatılıyor. Bu da yine dediğim gibi oyunun bazı safhalarında bütün jeneratörlerin kapalı olduğunu görebildiğimiz sonuçlar ortaya çıkarıyor. Bu denli oyunun belli başlı saniyelerinde jeneratör yapımını tamamen durdurduğu için gayet güzel perk olduğunu söylemekle beraber kullanmanızı hemen hemen her katile tavsiye ediyorum. Sıradaki perkimiz ölüm kalım. Bir Survivor takım arkadaşını eğer sizden 32 metre uzaktayken bir statü iyileştirirse İyileştiren Survivor çığlık atarak konumunu belli ediyor. Ve yine o Survivor iyileştirdiği takım arkadaşından 8 metre uzaklaşırsa sizin sesinizi duyamamaya başlıyor. Yani bir haber durum etkisi altına giriyor. Açıkçası çok da iyi bir perk olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü 60 saniye boyunca sizi duyamaması göremediği anlamına gelmiyor. Tamam, gafil avlayabileceğiniz bazı pozisyonlar ortaya çıkarabilir. Ama yine de 4 perk slotunuzdan birini sırf bu etkiyi elde edebilmek için kullanmanızı tavsiye etmem. Sıradaki perkimiz ölümcül takip. Oyunun başında bütün Survivor'ları 9 saniye boyunca görebiliyorsunuz. Gerçekten kumar perklerden bir tanesi. 9 saniye sonrasında 3 perk olarak oyuna devam edeceksiniz. Sırf 9 saniye boyunca Survivor'ları görebilmek için bir perk slotu harcamak tamamen kumar. Oyuna gerçekten Survivor'ları görerek başlama avantajını güzel bir şekilde kullanmayı başarırsanız sizi de 1-0 öne geçireceğini de söylemek istiyorum. Örneğin bir Nurse oynuyorsunuz ya da bir Billy oynuyorsunuz ya da bir Blight oynuyorsunuz. Survivor'ları oyun başında gördünüz ve gördüğünüz gibi direkt o Survivor'ların üzerine düşürüp onları 1-0 geride başlatma imkanı gerçekten kulağa hoş geliyor. Fakat eğer bunu başaramazsanız, o Survivor'ı yakalayamazsanız aradan 9 saniye geçtikten sonra 3 perk kalacağınız için gerçekten çok büyük bir sıkıntı altına girmiş olacaksınız. Çok iyi bir oyuncuysanız güzel şeyler başarabilirsiniz ama oyunda daha yeni başlamışsanız kesinlikle bu perki kullanmanızı tavsiye etmem, tamamen zararınıza olur. Sıradaki perkimiz infilak. Bir jeneratöre tekme attıktan sonra o jeneratör size sarı bir şekilde gözüküyor. Bir Survivor'ı can çekişimi durumuna getirdiğinizde, yani yere düşürdüğünüzde sarı olarak işaretlediğiniz bütün jeneratörler patlayarak ilerlemelerini %6 geriletiyorsunuz ve geriletmeye de devam ediyorsunuz. Yani oyun içerisinde birden fazla jeneratörü tekmeleyip hepsini aynı anda %6 patlatıp ve gerilemesini devam ettirmeyi sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda bu patlama esnasında sarı olarak gözüken bu jeneratörleri tamir eden Survivor'lar var ise çığlık atıyorlar ve 16 saniye boyunca aciz durum etkisi altına giriyorlar. Yani bu şu demek oluyor: o Survivor 16 saniye boyunca ne bir totem kırabiliyor, ne kendini iyileştirebiliyor, ne bir takım arkadaşını iyileştirebiliyor, ne de bir jeneratör yapmaya devam edebiliyor. Perkimizin 30 saniye bir bekleme süresi var.
Fakat 30 saniyelik bekleme süresine hiçbir şekilde takılmayın. Çünkü zaten 30 saniye içerisinde bir Survivor'ı düşürmüşsünüz. Gidip bir jeneratörü tekmeleyip tekrardan bir Survivor'ı daha düşürme gibi bir şansınız olmayacak. O yüzden bekleme süresi yokmuş gibi oynamaya devam edin. Bekleme süresine takılmayın. Özellikle de PUBG'da güzel gittiğini söyleyebilirim. Çünkü zaten bir Survivor'ı astıktan sonra gidip bir jeneratörü tekmelemek zorundasınız PUBG'unuzu kullanmak için. Tekmelediğiniz jeneratör de sarı bir şekilde size yanacağı için daha sonrasında düşüreceğiniz diğer bir Survivor sayesinde ilk o tekmelediğiniz jeneratörü %6 tekrardan patlatmış olacaksınız ve bu ilave etkileri de kullanmaya devam edeceksiniz. Hemen hemen bütün katilleri kullanabilirsiniz. Çünkü herhangi bir sol klik vurmak zorundasınız ya da sağ klik özelliğinizi kullanmak zorundasınız gibi teferruatı da yok. Sıradaki perkimiz istifçi. Özellikle Pinhead'in main perklerinden bir tanesi. İlk önce perkimizi anlatalım. Bir sandıkla iletişime giren veya bulunduğu yerin 64 metre yakınında bir eşya alan kurbanların yerleri açığa çıkıyor. Ve bununla birlikte Survivor'lara 2 tane daha ekstra sandık vermiş oluyorsunuz. Aslında baktığınız zaman çok kötü bir dezavantaj. Çünkü Survivor'lara 2 tane daha sandık verdiğiniz için 2 tane daha itemları olmuş oluyor. Fakat başta dediğim gibi Pinhead'in main perklerinden bir tanesi. Sebebi de şu. Bu istifçi Pinhead'in kutusu yerden alındığında da tetikleniyor. Zaten Pinhead oyuncuları bilir, bilmiyorsanız sizlere de anlatayım. Franklin ve istifçiyi birlikte komboladığınız zaman Survivor yerden kutuyu aldığında direkt olarak o Survivor'ın üzerine gidip Franklin'le o Survivor'ın elindeki kutuyu yere düşürüp kutuyu siz çözdüğünüz zaman oyunun bütün hakimiyetini almış oluyorsunuz. Pinhead dışında hiçbir katilde kullanmanızı tavsiye etmem ama Pinhead oynuyorsanız mutlaka ihtiyacınız olan perklerden bir tanesi. Sıradaki perkimiz şöhret budalası. Bir Survivor'ı taşırken dehşet alanınızdaki diğer Survivor'lar zayıf durum etkisi altına giriyor. Yani o Survivor'lara tek atabiliyorsunuz. Bu etki dehşet alanımızdan çıkan Survivor'larda veya taşıdığımız Survivor'ı astığımızda veya o Survivor'ı asmak yerine yere bıraktığımızda da dehşet alanımızda bulunan kurbanlarda 30 saniye daha devam ediyor. Yani sırtınızda bir Survivor var, o Survivor'ı kancaya doğru götürüyorsunuz. Herhangi bir kişi gelip size body block alamaz. Çünkü body block alacak olan o Survivor sizden tek yiyecektir. Aynı zamanda tek yediğini fark edip sizden uzaklaşmaya çalıştığını varsayalım. Siz Survivor'ı astığınızda o Survivor üzerinde yine 30 saniye boyunca daha çalışmaya devam edecektir. Perkimiz Survivor'ı yere bıraktıktan veya hook'u astıktan sonraki 60 saniye boyunca bekleme süresine giriyor. Buradan size şöyle de bir info vereyim. O Survivor'lara sadece bekleme sürenizin yarısına gelene kadar tek atabilirsiniz. Çünkü 60 saniye bekleme süresi var ve 30 saniye boyunca devam ediyor. O nedenle ne zamana kadar tek atabileceğinizi perkin bekleme süresine bakarak anlayabilirsiniz. Özellikle Nurse'e çok güzel gittiğini söyleyebilirim. Çünkü bir Survivor'ı astınız, asarken yanı başınızda yapılan bir jeneratör gördünüz. O jeneratörü yapan Survivor sizin tarafınızdan tek yiyecektir. Asar azmaz hemen o jeneratöre ışınlanarak o Survivor'da da tek atıp oyuna hakimiyet sağlamanız çok mümkün. Ve yine küçük maplerde çok güzel herkese yayabileceğiniz için bu etkiyi Nurse gibi katillerde kullanmanızı mutlaka tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım verdiğim bilgiler hepinize faydalı olur. Özellikle de oyuna yeni başlayan arkadaşlarımıza. Ve tabii ki de bu videoyu hazırlamamda en az benim kadar emek ve gayret gösteren, ekranda isimleri geçen bütün arkadaşlarıma yardımları için çok teşekkür ederim. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa mutlaka yorumlarda sormayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.